Arkadaşlar, katılımınız için çok teşekkür ediyorum. İngiltere'den meslektaşımız Cuthbert geldi aramızda. Kendisine hoş geldin diyorum. Ayrıca tercüman görevini yapacak olan meslektaşımız Avukatı da burada. Leslie ile bizi bugün buluşturan sevgili Güneş Hanım'a ayrıca çok teşekkür ediyorum Güneş Gülsever'e. Yanındaki konuklarımıza. Meslektaşımız bize İngiliz hukuktaki sistemi anlatacak ilk bölümünde nasıl oluyor diye. Öğleden sonra da tabii ki kendisi ceza avukatı olduğu için sizlere tavsiyelerde bulunacak. Bu seminerimizin çok verimli geçeceğini ve Türk ve İngiliz sistemi arasındaki benzeşimleri ve ayrılıkları çok iyi göreceğinizi düşünmekteyim. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hem avukatlık hem hakimlik de yapmakta kendisi. O İngiliz sistemine göre. Bu anlamda hepinize tekrar hoş geldiniz der. Seminerimizi bu şekilde başlatıyorum. Baro Başkanım, Yönetimimizin değerli üyeleri, Tekirdağ'da yüzbaşıyken tanıdığımız, yani sizin yaşlarınızdan biraz daha fazla olduğu dönemde genç bir avukatken Tekirdağ 8. Tümen'de askeri savcı olarak görev yapan değerli dostumuz Sayın Öztürk, en son Genelkurmay askeri savcılığından albay rütbesiyle emekli oldu. Bugün aramızda. Ona da hoş geldiniz diyorum. Sizlere hoş geldiniz diyorum. Değerli üstadlarımıza, değerli meslektaşlarıma. Bugün tabii böyle bir dizi tesadüfün sonucunda İngiltere'den marşı açarak, Avrupa'yı aşarak, Gürcistan'ı aşıp, Kafkasları aşarak Tekirdağ'a gelen bir konumuz var. Cuthbert. Bu kitabın da yazarı. Tabii hepimiz şanslıyız. Çünkü biraz sonra kendisi de anlatacaktır. Kendisi solicitor, avukat, dava avukatı. Aynı zamanda tribunal judge. Bir türlü sevgili Musa'yla biz tribunal judge'ı anlamlandıramadık ama Musa İstanbul'dan aldı, resliği getirdi. Yolda o anlamış ne olduğunu. Yani baroya kayıtlı avukat, solicitor. Aynı zamanda ilk derece eğitim, sağlık, sosyal güvenlik hakimi. Aynı zamanda solicitorların Barolar Birliği olan Law Society'nin yüksek mahkemeye de temsil yetkisi olan üyelerinin oluşturduğu komisyonun başkan yardımcısı falan. Bir sürü statü var. Ne alaka benim tanışıklığım? 2016'da Washington'da, Amerika'da Uluslararası Barolar Birliği'nin genel kurulu vardı. Ben de o zaman Barolar Birliği Genel Sekreteriyim. Oraya gittik. Toplantı arasında işte büyük bir otelde yapılıyor. Standlar olur biliyorsunuz. Standların kitaplar var. Onlara bakarken şu kitabı gördüm. Bu işte 365 günlük avukatlık önerileri. Baktım, 365 tane burada öneri var. Avukatlara her gün için bir öneri. Çok ilgimi çekti. Yani oturup biraz kendimi zorlayayım, anlamaya çalışayım dedim. Yani anlayabildiklerim oldu tabii, anlayamadıklarım oldu. Ama sizlerle paylaşabileceklerim olduğunu düşündüm. Onları tercüme etmeye çalıştım. İşte ben 64 tanesini bunların tercüme edip internette yayınladım. O arada Leslie'ye ve kitabın yayın evine izin için yazdım. Dedim ki ben bunları tercüme ediyorum ve konferanslarda kullanacağım. İzniniz olur mu? Sevindiler, izinleri oldu. Yayın evi hatta dedi ki ya böyle büyük toplantılar falan olursa
haber verin, kitap gönderelim, satarsınız. Dedik, çok pahalı. 29 pound zor satarız. Ve Nesli'ye de keşke bir imkan olsa Türkiye'ye gelsen diye yazmıştım. Yazışırken mail arkadaşıydık. Bugün ilk defa yüz yüze geldik. Dedi ki Gürcistan'a gidiyorum. Dönüşte 19 ve 20, 18, 19, 20 İstanbul'da olacağım. Hemen biz de durumdan vazife çıkardık. Apar topar getirdik. Gelirken Musa'yı da getirdik. Musa da yani sakal görüntüsüyle böyle bir cinsel vermeyin. Musa benim Barolar Birliği'ndeki genel sekreter yardımcılığı, yok genel sekreter pardon, genel sekreterlik döneminde, 2 döneminde de benim genel sekreter yardımcım olarak birlikte çalıştı. Ben o zaman takılırdım. Aklımın yarısı Musa diye. Şimdi aklımızın tabii 3'ü burada. Büromuzda. Musa da sağ olsun çok güzel İngilizcesiyle bize yardım etmek üzere kabul etti, geldi. Musa bu Barolar Birliği'ndeki görevden sonra bu Barolar Birliği'nin Birleşmiş Milletler'in ve Mülteciler Komiserliği'nin birlikte yürüttükleri çok projede çalışıyor. Bugün de öyle bir proje nedeniyle bulunduğu Nevşehir'den sabah uçağıyla geldi. Yarın sabah gene Nevşehir'e dönecek. Ben hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Baro Başkanımıza ve yönetime yahu Reis'in İstanbul'a geldi, Tekirdağ götürelim dediğinde sahiplendikleri için ve ev sahipliği yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Leslie ve Musa'ya tekrar hoş geldiniz diyorum. Well, I would like to start by saying thank you as well. I will. Yeah, is it working now? Yes. So I would like to start by saying thank you as well, and I would like to start by saying thank you to Gunesh and to the President and the Board for the invitation to come and speak. Ben de teşekkür ederek başlamak istiyorum. Öncelikle Güneş Bey'e ve Başkan'a ve yönetime beni buraya davet ettikleri ve sizlerle buluşmama vesile oldukları için özel olarak teşekkür ederek başlamak istiyorum. And I can't go any further without thanking Musa for doing the interpretation, given that I speak no Turkish. Yani hiç Türkçe bilmediğim için Musa'ya da teşekkür etmek zorundayım başlarken. I also want to thank all of the smiling faces of you in the audience for coming along and taking time out of your day to come and listen to what I have to say. Ve buradaki bu gülümseyen yüzleri görmekten de çok mutluyum ve her birinize tek tek teşekkür ediyorum. İş gününüzün içerisinde vakit ayırıp da buraya beni dinlemeye geldiğiniz için. Now, as your President explained, I'm going to be talking about 2 separate subjects this afternoon. Başkan Bey'in açılışta söylediği gibi 2 ayrı konudan bahsedeceğim. Bu öğleden sonra toplantımız 2 ana ayrı başlıktan oluşuyor. The first is going to be on the distinction between the criminal and the civil justice systems in England and Wales. Önce İngiltere ve Galler bölgesindeki sivil yani medeni hukuk, özel hukuk ve ceza hukuku ayrımından bahsedeceğim. İlk bölüm bununla ilgili. The second will be, Gunesh took 64, I'm going to give you what I consider are the top 40 advocacy tips that I have come across. İkinci bölümde ise Güneş Bey kitaptan 64 tanesini seçmiş. Ben de en önemli gördüğüm 40'ını seçtim. Bu 40 öneri hakkında konuşacağım. So this first talk is going to take about an hour or so with the interpretation, and then I promise you, you will get a break. Yani tercümeyle beraber 1 saat kadar sürecek bir kısım. Ondan sonra da bir aramız olacak. However, please, if any of you need desperately to go to the bathroom during my talk, I won't be offended. Please go. Yani konuşma sırasında bir yani lavaboyu vesaire kullanmak isterseniz alandan lütfen gidebilirsiniz. Ama geri gelin lütfen. I hope come back. Yes. Umarım gelirsiniz. Yes. Well, in terms of the questions,
I want to invite you to ask questions as we go along. Yani soru cevap olacağı gibi devam ederken de sormak istediğiniz bir şey olduğunda sorun lütfen. There may well be issues that I say that I use language terminology that you're uncomfortable or unfamiliar with. Yani aynı zamanda benim kullandığım dil ya da terimler yabancı da gelebilir. If there is anything you do not understand, the fault is mine because I have not explained it clearly enough. Yani anlamadığınız bir şey olursa muhakkak ki kabahat benim çünkü yeterince iyi açıklayamamışımdır. Olmayı benim de olabilir. And if you do not understand something, it is very likely somebody else in the audience doesn't understand it as well. Yani siz bir şey anlamadıysanız bir noktayı, büyük ihtimalle başkaları da anlamamış demektir. Okay. So as I said, please feel free to ask questions at any point. O yüzden de böyle bir durum olduğunda lütfen müdahale etmekten, anlamanız gerektiğinden soru sormaktan çekinmeyin. Now I want to start by just telling you a little bit more, following on from what your President and Gunesh said about who I am. Öncelikle kendimle ilgili biraz daha bilgi vermek istiyorum. Başkanımız ve Güneş Bey'in söylediklerine eklemek istediğim birkaç nokta var benim kim olduğumla ilgili. That's assuming that my remote will work. Again. Wasn't working. Şey demişti çalışıyorum da şu anda kullandığımız It's okay. It's okay. There we go. So it will set itself. Who am I? So again, do we want lights down? Would it be easier if the lights are down for people to be able to see the screen? Yes. Is it possible? Can we turn lights down? Hocam, görevli çağırsana o şey. Yeah. First and foremost, I am a lawyer, what's called a solicitor in England and Wales. Yani her şeyden öncelikli olarak ben bir avukatım. İngiltere legallerde kullanıldığı terimiyle solicitor'ım. And there is a distinction in England between what are called solicitors and barristers. İngiltere'de böyle bir ayrım var. Solicitor'lar ve barrister'lar şeklinde. In simple terms, the role of a solicitor is to get instructions, be told what a client, a member of the public, wants to happen. So a solicitor will be given instructions, will be told by a member of the public what they want to happen in regards to a case. Yani şöyle, solicitor'la ilgili ilk tanımla başladı. Ben direkt önce barista sonra solicitor gibi gelecek bilimlerini özür dilerim. Yani burada çok basitleştirerek söylersek, solicitor kendisine yapılacak işlerle ilgili talimat verilen ve bunları mahkeme sisteminde yerine getirecek olan kişidir. And what the solicitor will then do is, if the case involves a hearing in the higher courts in England and Wales, they will instruct a barrister. Ve bu durumda da kendisine verilen bu işin yerine getirilmesi esnasında eğer yüksek mahkemelerin dahil olması gerektiği kanaatine varırsa, yani işin içinde üst düzey mahkemelerde, yüksek derece mahkemelerde dava açılması gerekliliği olduğu anlaşılırsa, o da bu hazırladığı dosyayı bir baristera verir. So traditionally, barristers are not allowed to speak to members of the public, clients. They can only work for solicitors. Yani geleneksel olarak barrister dediğimiz avukatları toplumun diğer üyeleriyle doğrudan temas etmeleri, konuşmaları yasaktır. Onlar sadece solicitorlarla iletişim kurarlar. Now, what the barrister gets for not being able to speak with members of the public is they get the right to appear in those higher courts, which solicitors traditionally aren't allowed to do. Yani bu müvekkillerle, yani genel olarak toplum kesimleriyle temas etmemesinin karşılığında barrister'ın elde ettiği avantaj şudur: o yüksek dereceli mahkemelerde duruşmaya katılma hakkına sahiptir. Çünkü geleneksel rolleriyle solicitorlar bu yüksek dereceli mahkemelerde duruşmaya katılamaz, barrister'lar katılır. However, approximately 20 years ago, a hybrid profession was created, what's called a solicitor advocate, which is allowed to be both solicitor and barrister.
Yaklaşık 20 sene kadar önce bir melez tür ortaya çıktı, yani bir hibrit ortaya çıktı. Bu da solicitor advocate denilen, her iki işi de yapma, hem solicitor görevlerini icra ederken aynı zamanda yüksek mahkeme duruşmalarında görevine hakkına sahip olan bir meslek türü avukatlık içerisindeki. And that is what I became 23 years ago. I became a solicitor and a solicitor advocate. Yani ben 23 yıl önce bir solicitor ve solicitor advocate denilen bu ikisinin karması olan ünvanlara sahip oldum. And when qualified, I am allowed to do any area of law that I would like. Ve bu şeyle beraber, yani solicitor advocate olarak ben bir kere baro listesine yazıldığında, yeterliliğim kabul edildiğinde bu şeylerden dilediğimi, dava türlerinden dilediğimi kabul etme ve gerçekleştirme olanağına, hakkına sahibim. However, I decided that I wanted to become a lawyer when I was 7 years old. Önce şunu belirteyim, yani ben 7 yaşındayken avukat olmak istediğimi anlamıştım. And at 7 years old, there was only one type of law that I wanted to do, which was criminal law. Ve 7 yaşındayken de çalışmak istediğim tek alan vardı, o da ceza. For me, criminal law is the rock and roll of the legal profession. Yani bana göre ceza hukuku, hukuk mesleklerinin rock and roll'udur. Because we deal with the sex, the drugs and the violence. Çünkü biz ceza avukatları uyuşturucu, seks ve şiddetle uğraşmaktayız. So that's what I did. I went into, first of all, prosecuting and then defending people accused of criminal offences. Ve sonra da mesleğe başladım. Öncelikle şeyle ilgili soruşturma kısmında, yani savcılık kısmında, daha sonra da savunma kısmında ceza hukukçusu olarak görev aldım. And in England and Wales, when you are a solicitor advocate, you are able to both represent people who are at the police station and also represent them at their trials. Yani bir solicitor avukat olduğunuz zaman kişileri hem polis karakolunda, o yani bizdeki anlamıyla soruşturma kovuşturma safhaların ikisinde de hem mahkeme salonunda hem de polis karakolunda müvekkilleri temsil etme, savunma hakkına, ayrıcalığına sahip. And after I had done that for a number of years, I was fortunate enough to become appointed to the former Yugoslavian War Crimes Tribunal and to the International Criminal Court as an advocate. Yani bir süre bu görevi gerçekleştirdikten sonra Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde ve eski Yugoslavya Savaş Suçları Uluslararası Mahkemesi'nde bir avukat olarak görevlendirme şansına, onuruna eriştim. And indeed, in December of last year, I was delivering a talk to a similar number of prosecutors at the International Criminal Court in The Hague. Yani mesela yakın zamanda neredeyse bu şu andaki salondaki insanlarla aynı sayıda savcılara Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Lahey'de bir konuşma yapma fırsatı da buldum geçtiğimiz yıl bu zamanlarda. Now, in England and Wales, there is not that you are either a lawyer, a prosecutor or a judge. In order to be a judge, you must first have been a lawyer. Yani ülke ve Berler'de sistem mesleğe başlarken avukat olmak, hakim olmak, savcı olmak şeklinde değil. Eğer hakim olmak istiyorsanız mutlaka önce avukatlık yapmak zorundasınız. And judges cannot sit as judges until they have at least 5 years experience as a lawyer. Yani kürsüye oturacak bir hakimin öncelikle en az 5 yıllık avukatlık hayatı olması şarttır. The theory being that judgment, the skill of judgment, comes with experience. Yani bunun arkasındaki teori şu, hüküm vermek için gerekli olan yeteneğin gelişmesi için tecrübeye ihtiyaç vardır. So I got my first judicial appointment back in 2002. Ben bu anlamda ilk olarak atanmam, yani hukuki olarak pozisyona atanmam 2002 yılına dayanmakta. And since then, as Gunesh has indicated, there are different courts in England and Wales, and I have got different appointments, judicial appointments in a number of those courts. 2002 yılından beri Güneş Bey'le konuşmasında belirtti. Farklı mahkemelerde hakim olarak da görev aldım. There are also, however,
courts hearings which take place out of the traditional court setting. Ayrıca bizim sistemimizde geleneksel mahkeme modelinin dışında yer alan bir şey de var, duruşma sistemi de var. Yani açılan davaların görüldüğü geleneksel mahkeme hiyerarşisinin yanında yer alan bir yöntem de var. So to give you an example of what I mean, if a police officer is accused of having done something wrong, they have to have a hearing chaired by a legally qualified person. Mesela diyelim ki bir polis memurunun, kolluk görevlisinin görevi kötüye kullandığına dair bir iddia bulunduğunda öncelikle bu konuya ilişkin kalifiye bir hukukçunun başında olan bir şey tarafından yapı diyeyim, divan diyeyim, yani bu işe özel soruşturma komisyonu geliyor ama mutlaka başındaki yeterli hukuki yeterliğe sahip olduğu, yani qualified bir kişinin olduğu yapı tarafından öncelikle dinlenmek zorundadır. So as an example, last week I presided over a hearing where we sacked a male police officer for sexually harassing his female colleague. Mesela benim başkanlık yaptığım bu türden bir komisyonda geçen ay bir toplantı yaptık ve bir meslektaşını cinsel anlamda taciz eden bir erkek polis memurunun görevine son verilmesine karar verdik. Now, before I talk about my other roles, it's probably sensible if I actually give you a structure of what the court setting is. Yani burada da hani bu söylediklerimin daha yerlerine oturması için yani bir mahkeme düzeninin nasıl yerleştiğini size göstermemin yararlı olacağını düşünüyorum. Fortunately, as my remote isn't working now, I have time, given the interpretation, to go backwards and forwards to change the slide. Çünkü kumanda gene çalışmalı, o yüzden de slaytları değiştirmeye gelirken tercüman da söyleyeceklerini söyler. So I'm going to stand over there to point out the various points. I hope Lucy will still be able to hear that. So, the lowest form of court structure is called a tribunal. Yani mahkeme yapısını ortaya koyduğumuzda en altta yer alan yapının adı tribünaller, divan diye Türkçe'ye çevirebileceğimizi düşündüğüm mahkemelerdir. They were created to give quicker, more informal justice. Bu tribünallerin yaratılma amacı daha hızlı, daha az resmi yapıdaki işlerde daha küçük olaylara daha süratli kararlar verilmiyor. So I sit as a tribunal judge dealing with 3 types of tribunals. Mesela ben burada bir hakim olarak bu mahkemelerde görev yapıyorum ve 3 farklı türde tribünal mahkeme ya da divan diyebileceğimiz bu yapılardan 3 farklı türünün hakimi olarak şu anda aktif görev yapıyorum. The first deals with people who are detained in hospital against their will because of mental health problems. Birincisi bu bahsettiğim divanlardan kişilerin kendi rızaları hilafına hastanelerde tutulmasına ilişkin, yani özellikle zeka engeli olduğu gerekçesiyle akıl hastanesi benzeri kurumlarda kendi istekleri dışında tutulan kişilerin işlerine bakan bir tribünal, yani divan. The second deals with deciding where children with special education needs should go to school and what help they need at that school. İkinci olarak görev yaptığım divanın görev alanı ise özel eğitime ihtiyaç gören çocukların nerelere yerleştirilmesi ve ne tip eğitim alması gerektiği konusunda yetkili olan, yargısal anlamda yetkili olan tribünal. And the third tribunal that I sit in is deciding what welfare benefits, what state payments people should be entitled to. Üçüncü olarak yetkili olduğum divanın yetki alanı ise kişilerin sosyal yardım, yani devletin dağıttığı sosyal yardımların hangilerine ne kadar hak sahibi oldukları konusunda karar vermeye yetkili olan organdır. But tribunals sit outside of what is traditionally
thought of as the civil and criminal jurisdictions of England and Wales. Yani burada bu divanları, tribünal dediğimiz mahkemeleri geleneksel hukuk ceza ayrımının içerisine koyamıyoruz. İngiltere ve Galler hukuk sisteminin geleneksel ceza ve hukuk şeklindeki ayrımında bu tribünaller kendisine bir yer bulamıyor. As a result, if somebody disagrees with the decision that I make within my tribunal, there is within the tribunal structure an appeal mechanism. Tabii ki bu benim yani bu tribünal dediğimiz mahkemenin başkanı, hakimin sıfatıyla benim verdiğim karardan mutlu olmayan birisinin başvurabileceği bir temyiz yöntemi, bir çeşit itiraz yöntemi de mevcut tabii ki. If there is then a dispute that the appeal body has got the law wrong, then the matter goes back into the court structure in terms of the either High Court or Court of Appeal. Ve burada da eğer yapılan itirazla birlikte benim burada hukuki yorumlamamda ya da olaya uygulamamda bir hata olduğu sonucuna varılırsa o baktığımız olay geleneksel anlamdaki mahkeme hiyerarşisinin bir yetki alanının içine girip ona göre bakılacak hale geliyor. İşte burada gördüğümüz Rhetorical Triangle bölgeye ait o yerelde yetkili olan mahkemeye ve onun içerisinde ya da şeyin içerisindeki temyiz mahkemesinin içerisindeki ilgili daireye girebiliyor. So separate to the tribunals is the civil court jurisdiction, where a case will either start off in what's called the county court or the high court. Hukuk yargılamasındaki şeye baktığımız zaman bölümlere yargılama bir county court denilen veya yüksek mahkemenin içerisindeki mahkemeler başlayabilir. Yani burada hukuk yargılamasının içerisinde iki tane giriş kapısı var. Bir High Court'ta da verilen yüksek mahkemenin içerisindeki bir duruşmadan doğrudan başlayabilir. Ya da county court denilen şeyin içerisinden, mahkemenin içerisinden de başlayabilir. What distinguishes where a case starts off are two things: the type of law involved and the amount of money involved. Burada hangisinden başlayacağına, yani county court'tan yoksa high court'tan başlayacağına neye göre karar verildiği de bu kararın dayalı olduğu iki unsur var. Uygulanacak olan hukuk ve müddavik, yani davanın konusu hangi hukuk alanına ilişkin, davanın miktarı ne kadar paraya ilişkin. Bu iki sorunun cevabına göre nereden başlayacağı belli oluyor. Where what is involved is, for example, a claim of personal injury or breach of contract of not many thousands of pounds, then the county court is where the case would start. Yani diyelim ki mesela ben bir yaralanmadan ötürü veya bir sözleşme ihlalinden ötürü çok yüksekte olmayan bir tutar için dava açtığında bu county court denilen, yani Türkçe'ye birebir çevirsek ilçe mahkemesi olacak ama tabii yanıltıcı olacak. O yüzden county court buraya gidebilir. If, however, the case related to a dispute about shipping law, or for example in regards to a dispute about a will, then that would start within the High Court. Yani mesela diyelim ki bir şeyde taşımacılığa ilişkin, deniz taşımacılığına ilişkin bir anlaşmalık söz konusu yahut bir mirasa ilişkin bir anlaşmalık söz konusu. Burada bırakılan bir şeye, yani miras bırakılanın içeriğine yahut orada yazılmış olan vasiyet ilişkin bir anlaşmalık söz konusu. Burada başlayacağımız yerse yüksek mahkeme High Court. If people don't like the outcome of the decision in the county court, then again it may be the case will be appealed to the High Court or to the Court of Appeal. Burada bu county court denilen, yani işte ilçe düzeyindeki mahkeme diye kabaca çevirebileceğimiz mahkemenin kararından memnun olmayan kişinin temyiz yöntemi de vardır. High Court'a başvurulabileceği gibi belli durumlarda da istinaf şeklinde Court of Appeal'ın içindeki ilgili dairede gidebilir. With the High Court, then it will again either be to the Court of Appeal or directly to what's called the Supreme Court. Yüksek mahkemenin verdiği kararlar da hem istinaf makamına, Court of Appeal'a hem de en üst mahkeme olan Supreme Court'a, yani temyiz merciine de gidebilir.
I will deal with those in a moment, but I want to turn now to another way in which a case could get to the appeal courts, which is the criminal jurisdiction. Buradaki şeyde hangisi nasıl olabileceğine tekrar geleceğim ama şimdi biraz da işin ceza boyutuyla ilgili bilgi vermek istiyorum. So, in the magistrate's court, this is where all criminal offences begin. Burada magistrate court denilen yapı tüm ceza davalarının başladığı giriş kapısıdır. Tüm ceza davaları bu magistrate court'tan başlar. In English law, a crime falls into one of three categories. İngiliz hukukuna göre bir suç 3 kategori, yani suçlar 3 kategoriden birine düşer. Cases which can only be dealt with in the magistrate's court. Yani birinci kategori sadece magistrate court denilen ceza mahkemesinde görülecek olan suçlar. Cases which can be heard in either the magistrate's court or the higher court, the Crown Court. Diğer ikinci tür suçlarsa magistrate court'ta görüldüğü gibi Crown Touch demek vardır. Crown Court'ta işte Kralın Kraliçenin mahkemesi şeklinde bir üstte yer alan mahkeme. Bu suçlar hem magister hem de Crown Court'ta görülebilir. Burada geleneksel bir şeyle vurgu yapmak gerekiyor. Yani vurgu olarak hani birisi bölgenin yöneticisiyken öbürü tamamen işte ülkenin, imparatorun yöneticisinin temsilcisi olan hakim, eski ilk uygulamalı çıktığı zamanlar. Or cases which can only be heard in the Crown Court. Üçüncü tür ise sadece Crown Court denilen mahkemede görülebilecek olan suçlardır. So, for example, if somebody is accused of driving with too much alcohol in their system, only the magistrate's court can deal with that. Yani mesela alkollü olarak araç kullanan bir kişiyi yargılayacakları zaman bu magistrate's court denilen mahkemenin görevidir. Sadece bu mahkemenin görevidir. If somebody is accused of theft, of stealing, that could be heard in either the magistrate's or the Crown Court. Yani diyelim ki bir kişi hırsızlık yaptığı bir Theft or stealing means the same thing. Yani bir kişinin yani diyelim ki bir hırsızlık yapmasıyla suçlandığı bir duruşma görülecekse burada Crown'da da magistrate'de ikisinde de yargılanabilir durumun özelliğine göre. Whilst with an offence like murder, that can only be heard in the Crown Court. Ama diyelim ki bir cinayet söz konusuysa o zaman sadece Crown Court'ta yargılanacaktır. Before I move up, to just explain the difference in terms of who makes the decision in these different bodies. Şimdi yukarıya çıkmadan önce bu ikisi arasındaki ayrıma ayrımda kimin hangi kararı verdiğine de vurgu yapmak istiyorum. In tribunals, it will usually be a panel of 2 or 3 people. Tribunal denilen divan diye çevirebileceğimiz düşündüğüm mahkemede 2 veya 3 kişilik bir heyet olur, karar verici olan. It will be chaired by a lawyer called the tribunal judge. Bu 2 veya 3 kişilik heyetin başkanı mutlaka hukukçu olur. Buna da işte tribunal mahkemenin hakimi ya da divan hakimi diyebiliriz. And they are assisted by specialist members. Diğer 2 veya 3 kişilik heyetin diğer üyeleri ise uzman, alanındaki uzmanlardan destek almaktadır. So on Friday, when I sit to decide a mental health hearing, I will have a psychiatrist and a social worker making the decision with me. Yani ben mesela tribün mahkemesi hakimiyle divan başkanı sıfatıyla bu önümüzdeki duruşmamda benim bir diğer üyem psikolog olacak, öbür üyem de sosyal çalışmacı olacak. Bu akıl hastanesinde iradesi dışında tutulan kişinin başvurusunun karara onların yardımıyla bağlayacağım. We all have an equal vote, and therefore I can and have been outvoted by my colleagues. Yani divan dediğimiz bu tribünal mahkemenin tek hukukçu üyesi benim, başkanı da benim ama oylarımız eşit. Dolayısıyla sadece teorik olarak değil, başıma da geldi. Divandaki diğerlerinin üyeleriyle azınlıktan kalabilirim. Karar benim muhalif kaldığım şekilde çıkabilir ki başıma da geldi. In the county court, the decision is made by either a full-time or part-time lawyer who is called a district judge.
County Court denilen işte ilçe mahkemesi diye biraz zorlayarak çevirebileceğimiz mahkemeye geldiğimiz zamansa buradaki kişi mutlaka bir hakim olacak ve buna bölge hakimi adını da veriyoruz. Bu kişiye. In the magistrates' court, the decision could be made again by a district judge or by up to 3 members of the public. Magistrate Court denilen ceza mahkemesine en alt düzeydeki genel hatalı benzetme olarak bizim suç ceza mahkemesi diyebileceğimiz buradaki mahkemede ise bir bölge hakimin, o bölgeye bir hakimin olabileceği gibi distrikçacı karar verileceği gibi 3 kişilik toplumun genel üyelerinden oluşan bir heyetle karar veriyor olabilir. In the Crown Court, with almost all trials, the decision as to whether the person is guilty or not guilty is decided by a jury of 12 members of the public. Crown Court denilen mahkemeye baktığımızda ise bir kişinin suçlu olup olmadığına karar verecek olan toplumun genel üyelerinden oluşan 12 kişilik jüridir. So the other role that I do is I sit as a part-time judge in the Crown Court with what's called a jury, those 12 people. Yani benim işte bir hakim olarak yaptığım işlerden bir tanesi de bu Crown Court'ta bu 12 kişilik jüriyle birlikte hakim olarak bulunmak. I do not make the decision. I advise them as to the law that applies to the case, and they make the decision. Ama yani ben karar verici değilim. Suçlu veya masum olduğunu 12 kişi karar verirken ben onlara bir şey olarak, hukukçu olarak dinlediğim davada neyin nasıl uygulanabileceği, hangi hukukun ne olduğu konusunda onlara bilgi veriyorum ama kararı onlar veriyorlar. However, if they convict the person, then I decide what punishment they should receive. Ama şunu da belirteyim, onlar sadece suçlu veya masum diye karar veriyorlar. Eğer masum olduğuna karar verirse yapacağım bir şey yok ama suçlu olduğuna karar verirlerse sanırım verilecek cezaya karar verecek olan benim. With High Court decisions, they are decided by one judge, again either a full-time or a part-time judge. Şeye geldiğimizde, yüksek mahkemelere geldiğimizde ise burada bir hakim var. Yani part-time hakimler de görev yapıyor. Tam zamanlı ya da yarı zamanlı hakimler görev yapabilir ama buradakiler hep hakim. Now, just to explain something about how judges are paid and their terms of appointment. Ya burada bu hakimlerin buraya nasıl atandığına ilişkin bir vermek istiyorum. Magistrates, members of the public who volunteer to do these cases, receive no payment. Burada Magistrate Court dediğimiz mahkemede, yani tüm suç ceza mahkemesinde benzettiğimiz mahkemede görev yapan ve toplumun üyelerinden oluşan 3 kişiden oluşabilen mahkemeden 3 tane toplumun genel üyesini hatırlarsanız, bunlar herhangi bir şekilde ödeme almazlar. Bu işe gönüllü olan kişiler arasında seçilirler ve ödeme almadan çalışırlar. For all other judges in all other courts, they receive either a salary or a daily payment. Geri kalan tüm mahkemelerde bir ödeme vardır. Full-time hakimlik yapan tam zamanlı hakimler maaş alırlar. Geri kalanlarsa günlük belirlenmiş bir günlük ücret alırlar. We definitely do not have a blank check signed by the Queen. Ben yolda şeyi anlattım, hakimlerin çeki var, dolduruyorlar İngiltere'de, doğru mu diye, değil diyor. Kesinlikle öyle bir kraliçenin imzaladığı borç çekimiz yok diyor. However, the reason I wanted to explain about our pay and appointment is because when you get to the High Court and above, things are different. Ama şunu belirtmem gerekiyor ki, yüksek mahkeme ve üstüne çıktığımız zaman işler, çalışma şekli farklılaşıyor. Any judges from the High Court below can be sacked, can be disposed of if they do something wrong. Burada o ortadaki kutu olan High Court ve üstündekilerle altındaki en önemli farkı şu, alttaki dörtlüye ait olan herhangi bir hakim işten çıkartılabilir.
However, in the High Court, once somebody is appointed to the High Court, they can only be removed from office if a majority of both houses of Parliament say so. Ama High Court yukarısına çıktığımız zaman atanmış bir hakimin görevden atanabilmesi ancak ve ancak İngiliz parlamentosu, İngiltere parlamentosunun her iki kanadının da çoğunlukla karar vermesiyle mümkündür. The last time this happened was over 400 years ago. Yani en son 400 yıl önce böyle bir olay meydana geldi. The situation is that this is the case because what Parliament wants is to protect the independence of the judges. Burada tabii ki parlamentonun bu yapmak istediği şey, yani bu kuralın getirilmek istenen bir şey. Parlamentonun buradaki amacı hakimlerin bağımsızlığını muhafaza altına almak, bağımsızlığı korumak. Judges at this point and higher are often making decisions where it is the state against an individual. Burada yüksek mahkeme ve üstündeki mahkemelerin hakimlerinin sıklıkla verdiği kararlar bir tarafta devletin, bir tarafta bireyin olduğu kararlar. And what Parliament wants to ensure is that a judge does not do what it thinks the government wants for fear that the judge would lose their job. Yani bu kuralın konmasındaki asıl amaç şu, hakim acaba ben burada hükümetin istediği dışında bir şey yaparsam işimden olur muyum korkusunu taşımasın. Ben hükümetin istediğini dikkate almadan bağımsız şekilde kendi kararını verebilecek alana sahip olsun. For cases which have special questions as to the law, the interpretation of the law, they will first be decided on appeal at what's called the Court of Appeal. Burada kanunun yorumlanmasına ilişkin hususlara geldiğimiz zamansa ilk olarak etkili olan istinaf mahkemesi diyebileceğimiz Court of Appeal. This is where three judges generally will make the decision as to what the law should be interpreted as. Yani burada üç hakimli bu mahkeme ve asıl olarak yaptığı şey şu, bu kanun maddesi nasıl yorumlanmalıdır sorusuna cevap vermek. This is where the majority of cases stop. However, a small number does go to what's called the Supreme Court, the highest court. Davaların çok büyük bir aşamasının bitiş noktası burasıdır. İstinaf aşaması diyebileceğimiz Court of Appeal'a geldiğinde sona ermiş olur. Bizim tam dediğimiz. Ancak küçük bir kısmı yukarıya doğru Supreme Court'a, Temyiz Mahkemesi diyebileceğimiz mahkemeye doğru yoluna devam eder. Generally here, cases are decided between 5 and 7 of the laws. 5 to 7. So it could be 5 or it could be 7. You make a decision, judges. Yani burada karar verici heyetin sayısı 5 veya 7 hakimden oluşabilir. And as I say, only the most important cases go there, such as, for example, whether Parliament had to rule on Brexit. Yani mesela şu anda gündemde olan bir örnek olarak Brexit'in onaylanıp onaylanmamasında hükümet, parlamentonun rolünü yapması gerektiği gibi çok önemli konular ancak buraya kadar, bu mahkemenin önüne kadar yolunu bulabilir, oraya kadar çıkabilir. Now, I'm going to go into some of that in a bit more detail, but before I do, are there any questions? Because there's not been any questions so far. Yani şimdiye kadar bir soru gelmedi. Herhangi bir şey sormak istiyor musunuz? Ya da biraz daha ilerlemeden önce sormak istediğiniz bir husus var mı? Delilleri kim topluyor? Delil toplama faaliyeti nasıl? Bu konudaki sanıkların güvenceleri nasıl? Adil yargılanma açısından delil toplamanın önemi nedir? Buna değinirse memnun olur. So, in the criminal process, there are different investigating agencies. Ceza hukuku kanununda, yani cezai usulde, bizim GMK diyeceğimiz usulde çeşitli soruşturma yöntemleri var. The majority of offences are investigated by the police. Çok önemli bir kısmı polis tarafından sorgulanıyor. Yapılan işlemi, soruşturma faslını yürüten, toplayan polistir.
However, frauds are investigated by a particular body. Ama örneğin mali yolsuzluklar bu iş için özel olarak kurulmuş bir ünite tarafından takip edilir. Serious and organised crime is investigated and the evidence gathered by another body. Gene aynı şekilde ciddi organize suçlarla ilgili kurulmuş bir özel yapı var. Bunlara ilişkin bu faaliyetleri de o özel yapı yürütür. Whoever gathers the evidence will present the evidence to prosecutors to decide whether there is sufficient evidence. Ama kolluğun hangi birimi topluyor olursa olsun toplanan deliller savcıya sunularak bir dava açmak için yeterli düzeyde olup olmadıkları savcı tarafından takdir edilir. And essentially they consider two tests. First of all, is a conviction more likely than not? And secondly, is it in the public interest to prosecute? Burada savcıların karar verirken toplanan delillere bakıp dava açmaya karar verirken kullandıkları iki sorulu bir test var. Birincisi mahkum olma ihtimali, beraat etme ihtimalinden fazla mı az mı? İkincisi bu konuda bir dava açmak kamunun yararına mı değil mi? So let me now go on to just explain a bit more about the process in the civil and then the criminal jurisdictions. O zaman ben bu ceza ve hukuk arasındaki ayrıma, usuldeki ayrıma biraz daha detayıyla değinmek istiyorum. So in both jurisdictions, it is what is called adversarial process. Bu her ikisi açısından da geçerli. Burada taraf olarak bizim çelişme dediğimiz taraflara dayanan karşılıklı tarafların olduğu süreçtir. In much of continental Europe, the process is what is called inquisitorial. Pek çok kıta Avrupası ülkesinde bu soruşturmaya dayanan diyebileceğimiz metot kullanılmaktadır. In England, you have to picture more the scenes from the movie Gladiator. Yani İngiltere'deki sistemi düşünürken aklınıza cezayı da katarak söylüyorum. Tam olarak gözünüzde canlandırmak istiyorsanız Gladyatör filmini düşünün. It is where you have two opponents doing their best to win. Yani iki tane taraf var. Arenada en iyisini kazanmak için ellerinden gelen en iyisini yapıyorlar. And the judge watches from the stands and either puts their thumb up or thumb down. Yargıçsa orada tribüne oturmuş izliyor ve sonuçta parmağını ya yukarıda tutacak ya aşağıya indirecek. So the parties are given particular names. So if you are bringing the claim, you will be the claimant or you may be the appellant. If on the other hand you are responding, you will be the defendant or respondent. Burada tabii ki taraflar farklı isimler alır. Yani talep eden ya da savunan olana göre, bulunduğunuz tarafa göre davalı, davacı, talep eden, cevap veren şeklinde isimler alabiliyor taraflar. In civil proceedings, the burden is on the person making the claim. Hukuk yargılamasında iddia eden ispatla mükellef. So if they do not produce sufficient evidence, they lose. Yani iddianızı destekleyecek yeterli kanıtı sunamıyorsanız, davanızı açtığınızda buna ilişkin yeterli delil sunma yükümlülüğü de sizde olduğu için davayı kaybedeceksiniz. And the standard of proof is what is called the balance of probabilities, more likely than not. Ve burada da kanıtlar için kullandığımız yöntem, onların değerlendirme metodu diyebileceğimiz şey, olasılıkların dengesidir. Yani olma ihtimali daha fazla, olmama ihtimali daha fazla. Aslında her şeyin mümkün olup olmadığı değerlendirilecek olan. Now, just before I move to the criminal, I should have said earlier, I apologise. I am more than happy for you to be sent all of these slides afterwards. Musa has all of the slides. All of these slides can be distributed amongst all of you. Yani burada tabii baştan söylemem gerekiyordu. Bu sunumların tamamını isteyen herkese gönderebilirim. Musa'da da var. Ondan da isteyebilirsiniz. Tabii barolar istemek daha kolay. Daha da iyi olur. Ben de sevinirim. So far as criminal proceedings are concerned, the parties are called the prosecution and defence.
Burada cezaya geçtiğimizde gene şeyler var. Karşılıklı tarafların çelişme ikilisinin gene mevcut olduğunu görüyoruz. Kılavuzmasına farklı olarak ve tarafların isimleri bu sefer iddia ve savunma. And the burden of proof generally is on the prosecution to prove the crime alleged. Ve iddia ile yükümlü olan bu sefer savcılık yani ispat ile yükümlü olan iddia makamı yani savcılık. I say generally because sometimes if a defendant puts forward a certain defence, they may have the burden of proving what they're saying. Ama şunu da unutmayalım, bu her zaman geçerli değil. Belirli durumlarda özellikle sanığın kendisini savunanın ortaya koyduğu savunma özel olarak ispat edilmesi gereken bir hususu içeriyorsa o zaman o iddiayı ispat yükümlülüğü tersine dönebilir. Savunmanın yaptığı savunmayadaki hususu ispat etmesi beklenebilir. For example, it is a crime in England to have in public a blade over a certain length, a knife over a certain. So it's a crime to have a blade over a certain length in public. Mesela belirli uzunluktan daha fazla yani saf kısmının dışındaki uzunluğu belirli bir ölçüden daha fazla olan bir bıçağı taşımak yasaktır. However, it is a defence if you have it for example, a hobby, making something out of wood. Ama diyelim ki sizlerin özel olarak yaptığınız bir hobiniz var, bir çeşit oyma işi yapıyorsunuz ahşapta ve bu onun için kullanmanız gereken bir alet. But the person saying that would have to show that they do have this hobby. Ama bunu söylediğiniz zaman sizden o hobiye gerçekten sahip olduğunuzu ispatlamanız beklenecektir. But for the vast majority of crimes, it is for the prosecution to make the decision maker sure that the person committed the crime. Ama tabii ki istisnai durum. Davaların çok büyük çoğunluğu için geçerli olan şey şu, iddia makamı, karar verici durumda olan makamı, iddia edilen şeyin yapıldığına dair %100 ikna etmesi gerekir. So when I'll just finish this point now. When I am directing a jury about how they make their decision, what I say is, has the prosecution made you certain so as to be sure of what is accused? Yani ben az önce söylemiştim, burada hakim olarak görev yaptığım zaman jüriye bilgi vermek de benim yükümlülüğüm. Onlara söylediğim konulardan bir tanesi bu. İddia makamı, iddiasıyla ilgili sizi tamamen ikna etti mi, emin misiniz? Evet, bir sorumuz var. Mahkeme kendiliğinden araştırma yapar mı? Yoksa tarafların talepleriyle mi? Mahkeme kendiliğinden araştırma yapıyor mu yoksa tarafların talepleriyle mi yapıyor? Does the court also carry this investigation? No, the court is completely separate. The court does no investigation of its own. Mahkeme tamamen ayrıdır. İddia ve savunma bakanlığından. Mahkeme kendisi herhangi bir araştırma yapmaz. Soruşturma, kovuşturma anlamında bir araştırma yapmaz. In both the criminal and the civil court, the judge is not there to find out the truth of what happened. Yani hem cezada hem hukukta geçerli bu söylediğim şey. Hakim orada gerçekte ne olduğunu araştırmakla görevli olarak bulunuyor değil. They are there to decide who has put forward the better case. Hakimin görevi hem cezada hem hukukta hangi tarafın kendi iddiasını en iyi şekilde ortaya koyduğuna karar vermektir. Yes, so the quickest trial in the Crown Court I ever have presided over, from start to verdict, was 45 minutes. Benim bulunduğum mahkemede en hızlı biten davanın en başından sonuna kadar bitmesi ne kadar vakit aldı derseniz 45 dakika aldı. Çünkü gelen soru da şuydu, davaların başladıktan sonra kısa süre bitmesinin sebebi bu mu bir ya da ikinci bitmesinin diye. Evet dedi, 45 dakikada biten bir dosya. The last woman who received the death penalty in England, a woman called Ruth Ellis, her trial for murder lasted half a day.
Yani İngiltere'de Ruth Ellis isminde idama mahkum edilen son kişi bir kadındı ve onun yargılaması da yarım yıl sürmüştü. But that is because when the prosecutor asked her one question, her answer meant there was no option. Ama bunun sebebi de şu, iddia makamı ona bir soru sorduğunda verdiği cevap başka hiçbir olasılığı artık ortada başka hiçbir olasılığı kalmadığını açıkça gösterdiği için bu kadar kısa sürüyor yargılaması. His question was, when you shot your boyfriend 6 times at point blank range, what did you expect to happen? Yani soru şuydu, sen çok yakın mesafeden erkek arkadaşını 6 kez vururken ne olmasını bekliyordun? And she replied, well, I expected to kill him. Ya ölmesini umuyordum diye cevap vermiş. Yeah. So, tribunals are more similar to the civil jurisdiction in terms of the burden and standard of proof. Yani burada bu tribunal dediğimiz, divan diyebileceğimiz söylediğimiz mahkemeler biraz daha kıta Avrupa'sındaki sisteme, özellikle iddia kanıtların kimin sorumluluğu vesaire konularında daha çok benzemekte. One type of court which is slightly different to all of the others is what's called the coroner's court. Diğerlerinden biraz daha farklı olan mahkeme ise burada Coroner's Court diyebileceğimiz mahkeme yapı içerisinde biraz farklılaşır. And the reason it's different is because a coroner's court is inquisitorial, not adversarial. Yani her şeyden önce burada soruşturmaya dayanan bir yargı yapıyor. Yani çelişme ilkesiyle tarafların ortaya konacağı belgelere, bilgilere bırakılmamış, mahkemenin de müdahil olmasına imkan tanınmış durumda. The purpose of the coroner's court is to find out the reason why somebody died. Yani burada bu mahkemenin asıl amacı kimin, yani birisi, yani mütevefanın diyebileceğim, birisi hayatını kaybettiğinde o kişinin neden öldüğünü bulmaktır. There are no parties in a coroner's court, and therefore there is no burden of proof. Burada bir taraf söz konusu olmadığı için aynı zamanda da ispat yükünün kimde olduğu tartışması da yoktur. And the standard of proof depends upon what possible cause is being considered. Ve burada da kabul edilebilir gerekçeye baktığımızda, nasıl karar verilmesi konusundaki standarda baktığımızda da olasılıkların ortaya çıktığını görüyoruz. So if the coroner thinks that it is an accident, they only need to be satisfied more likely than not that it was an accident. Yani burada yani bizdeki adli tabip kuruluna benzetebiliriz olarak da yani bir divan diyecek olsak adli tabiplik diyecektik ama tabii çekiştiriyorum onu da belirteyim. Mesela ihtimallere dayanmak şu demek. Diyelim ki bir kişi araba kazasında öldü. Buradaki bunun bir kaza olmadığı ihtimali var mı? Bu ölüm araba kazası sonunda gerçekleşmemiş olabilir dediği anda artık işlevini yerine getirmiş demektir. Niyesi, nasıl vesairesi başka bir süreç olduğu için evet araba kazasıdır derse bitiyor. Evet, hayır araba kazası olmayabilir dediği anda da bitiyor diyor. However, if the coroner is going to say that the person killed themselves or was killed by another, then they have to be certain that that is what happened. So the criminal standard of proof. Yani burada bir istisnası var bunun. Eğer intihar olduğunu düşünüyorlarsa veya bir başkası tarafından öldürülmüş olduğunu düşünüyorlarsa bundan mutlaka emin olmaları gerekiyor. Diğerlerindeki ihtimalin var olması konusu intihar ve cinayet konusunda yeterli değil. Emin olmak gerekiyor. Now, what is somewhat old-fashioned, archaic in England and Wales is, depending upon which court you're in, how you address the judge varies. Tabii burada şöyle de bir şey var, yani arkaik bir uygulama var. Çok eski zamanlara dayanan bir bu İngiltere'ye has olarak.
bulunduğunuz mahkemeye göre hakime nasıl hitap edeceğiniz değişiyor. So, when you are speaking to a judge outside of a court environment, you would refer to them as judge. Yani bir kere adliyede değilken, duruşma salonunun dışında bir hakimle konuşurken ona hakim, judge diye ifade etmeniz yeterli. However, if we start at the bottom, if you are at the magistrate's court or the county court, you would generally refer to people as sir or madam. Burada en alttan başlayarak gidelim. Şeydeyken, bölge mahkemesindeyken burada şeyler yani sir veya madam yani efendim diye hitap etmemiz yeterli olacaktır. In the Crown Court, you would address me as Your Honour. In court. Şeye geldiğimizde ise de Crown Court'a geldiğimizde ise örneğin ben kürsüdeyken bana Your Honor diye hitap etmeniz beklenir. Biz de bunu Türkçe'ye gene hakim bey, sayın hakim diye çeviriyoruz. Çünkü burada aslında doğrudan doğruya bir şeref ibaresi söz konusu. And that term is gender neutral. It doesn't matter if the judge is a man or a woman. Yani bu şey anlamında hakimin erkek ya da kadın olması fark etmiyor Your Honor ibaresinde. Buradaki honor Türkçe'de yazılış itibariyle buna benziyor ama birebir çevirisi şeref. Yani tam anlamıyla çevirecek olsak uygulamamızda ama şerefli diye çevirmemiz gerekecek bir ibare. Ama erkeğe de kadına da aynısını söylüyoruz. Bunların mesela Crown Court'ta denmemesinin herhangi bir yaptırımı var mı? Ayağa kalkmazsak ne olur? So what happens if you don't use that? Okay. So, if you don't use it, potentially a judge could hold you in contempt of court. And contempt of court is a crime for which you could receive imprisonment. Yani burada mahkeme itaatsizlik diyebileceğimiz bir hakim karar verebilir sonuca. Bu da hapis cezasına neticelenecek bir suçtur. And these terms of address can cause problems. Ve bu şeyler de yani hitapların farklılaşması sorun da yaratmakta. A friend of mine was dealing with a trial in which a police officer was giving evidence for the first time in the Crown Court. Mesela bir meslektaşımın başına gelen bir olay, bir polis memuru ilk defa hayatında bir Crown Court'ta ifade vermekte. And the police officer was used to addressing the judge as sir because he was used to the magistrate's court. Bugüne kadar hep Magistrate Court denilen alt tarafta bizim sulh ceza mahkemesine benzettiğimiz mahkemede görev yaptığı için, hep daha doğrusu ifade verdiği için hep efendim diye hitap etmiş hakime. So he started to answer his questions, well sir, to the judge. Yani mesela bir şey derken, izah ederken işte efendim şöyle, efendim böyle diye efendim ibaresiyle şey yapmış. And what the judge said was, I can't hear you. Yani bunda hakimin verdiği cevapta seni duyamıyorum. Because what the judge was indicating in old language was, you're not using the correct form of address. Bu da aslında bir şey, gene eski bir uyarma yöntemi. Yani aslında bana doğru hitabını hitap etmiyorsun anlamına geliyor. Seni duyamıyorum demek. But you can guess what the police officer thought he meant. Ama tabii ki bunu bilmeyen bir polis memurunun ne tahmin ettiğini düşünebilirsiniz. Seni duyamıyorum deyince ne anlamı olabilir? He thought he had a hearing problem, so he started to shout. Dolayısıyla herhalde demiş ki hakim Bey'in kulakları ağır işliyor, bağırmaya başlamış. And this is how silly the English courts can be because of custom and tradition. Yani burada işte bu gelenekler sebebiyle olayların biraz nasıl saçmalaşabileceğine dair de bir örnek. And when we get to the High Court, the Court of Appeal, the Supreme Court, the form of address is my lord, my lady, your lordship, your ladyship.
Burada Supreme Court düzeyine ve High Court, yüksek mahkemelere iliştiğimizde hitaplar bu sefer My Lord, My Lady şeklinde dönüyor. Burada gene Türkçe'ye çevirsek, efendimden başka bir şey gene o biz kullanmadığımız için. Evet. Ama mesela Mevlana Farsça'da tam olarak My Lord. Böyle bir şey var yani, efendimiz şeklinde. Ama Türkçesi yok. Farsçası var. And tied to the mode of address is what you are allowed to wear in court. Aynı zamanda mahkemede ne giymek gerektiği konusu da söz konusu. In tribunals, the county court and the magistrates court, you would just wear suits. Alt düzeydeki o dörtlü olan mahkemelerde, tribunalda ve diğer ilçe düzeyindeki mahkemede, Magistrate Court'ta, Crown Court? No, county court. Evet, Crown Court dışında kalan üçünde doğrudan doğruya bir takım elbise giymek yeterli. In the Crown Court, the High Court and above, advocates must wear robes, and some advocates have to wear a horsehair wig. Şeye geldiğimizde ise Crown Court ve yüksek mahkemelerdekinde mutlaka cübbe giymek zorunludur. Bazı türden avukatlarsa at kılından yapılmış peruk takarlar. And the judges in the High Court and above have both judicial garb, judicial outfits they wear for court, but they also have ceremonial judicial outfits. Yüksek mahkeme ve yukarısındakiler zaten cübbeyi giymek zorundalar ama aynı zamanda da peruklarıyla da beraber törenler için kullanılan bir tören cübbesi diyebileceğimiz ayrı bir yargısal cübbeleri vardır. So when I sit as a judge in the Crown Court, I have to wear a wig, what's called a stiff wing collar, tabs, and a black gown. Yani ben burada hakim olarak görev yaptığım zaman bir siyah cübbem var. Şu Emre Komplar şeyin adı nedir bilmiyorum. Fürer değil de işte o yakalı olan şey. Fürer diyelim. Ve tabii ki peruk. Peruk'un da fiyatını sormak istersiniz bence. And the reason... Sorry? The prices of the wig. I bought mine many years ago, but I think when I bought mine it was £350, so I'm going back 15 years. Yani ben 15 yıl önce almıştım peruğumu, o zaman 350 sterlinde. That is the smallest wig. For the wigs of the High Court, etc., maybe £5,000. Tabii bu benim kullandığım kısa peruk olduğu için ucuz. Yüksek mahkeme açıklığında 5.000 sterline kadar çıkıyor bir peruk fiyatı. New judges are given loans to be able to buy the equipment. Yani bu şaka yapmıyorum. İlk göreve başlayan hakimler peruk almak için kredi çekiyorlar. So, I'm just going... So, if you are a full-time judge, yes, they will give you the wigs, but if you are a part-time judge, you must pay yourself. Şöyle, yani tam zamanlı hakim olarak ve yarı zamanlı olarak hakim yapmak mümkün. Yarı zamanlı hakimler kendisi alıyor, tam zamanlı hakime devlet perunu veriyor. Kraliçe yani. Perun amacı tam olarak ne? So, the principle is for two reasons. The first is to make people look as similar as possible. Bunun iki amacı var Peru'nun yargılamalıklaması. Birincisi, karar mercilerini mümkün olduğunca aynı göstermek. So that rather than focus on somebody's hairstyle or what tie they're wearing, you focus on their argument. Ve böylece birisinin
şeyler ya da iddia eden karşımızda nasıl bir kravat takmış, saçı nasıl, ne yapıyor ya odaklanmak böyle, doğrudan doğruya tartışma konusuna, argümana odaklanmayı sağlamak. Secondly, it is for anonymity, to protect the judges from being recognised in the community. İkincisi ise anonimlik için, yani hakimlerin toplum içinde tanınmasını engellemek, onları anonim bir hale getirmek için. Because people will look at this rather than look at your face. Çünkü yani kafanızda öyle bir peruk varken insanlar sizin gözünüze bakmak yerine o peruğa bakacaklar. Perfect? Okay. Sorry, is there another question, please? Cezadaki gibi şahsi dava diye bir şey var mı? Yeah. So, in the civil jurisdiction, so in the criminal law, an individual can bring a private prosecution. However, the prosecutors can take over that prosecution and drop the case, stop the case. Tabii yargılama zaten tarafların çelişmesi önemli. Şimdi cezada evet var. Teknik olarak herkes bir iddia makamı gibi dava getirebilir mahkeme önüne, ama savcılığın da orada bir yarar görmediği durumda müdahale edip iddia görevinin üstüne alıp ondan sonra davayı düşürme, davadan vazgeçme hakkı da var. Dolayısıyla kişisel dava bayağı geniş şekilde var. But if, for example, someone hit me and caused me an injury, and it wasn't determined to be a crime, I could take action against them in the civil court for compensation. Ama tabii ki aynı zamanda diyelim ki mesela birisi beni yumrukladı ve hafif bir şekilde yaralandı ama suç olarak kabul edilmedi, dava açılmadı. Ben bu meseleyi hukuk yargılamasında bir tazminat talepli dava haline getirip kendim o davayı sürdürebilirim. Now, my remaining slides, I won't bring them up, my remaining slides just confirm what the criminal courts deal with. So, crimes accused by an individual, usually against another individual, and civil cases where it is generally one party against another. So, an individual against an individual or an individual against the state. Burada biraz zamanı kullanmak için kalan slaytlarını göstereceğim ama şunu söylemek istiyorum sadece. Burada yani içinde yer alan şeyler öncelikle ceza hukuku ve hukuk yargılaması açısından hangi ayrımın olduğu ve ikisinin içerisinde de iki kişinin karşısına birbirlerine karşı söylediği iddialar yahut devletin bir kişiye karşı sürdüğü iddialar şeklinde yargılama söz konusu. But let me talk about something that all lawyers are interested in, the costs. Ama tüm avukatların ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir şey hakkında konuşayım. Masraflar. In criminal cases, the person who has been the victim of a crime, it costs them nothing to make the complaint and for the case to be prosecuted. Ceza davasında mağdur durumundaysanız, suçtan zarar veren pozisyonundaysanız, bu davanın açılması için yapacağınız talep size hiçbir şey mal olmayacaktır. Maliyeti sizin için sıfırdır. For people accused of crime, the vast majority of their defence is funded by the government, legal aid. Sanıklara geldiğimizde ise büyük bir çoğunluğu adli yardımı koruması içerisinde kalmaktadır. Eğer mali olanaklara sahip olmayan bir sanıksanız adli yardımdan tarafınıza bir avukat sağlanacaktır. In civil cases, there is very little legal aid, and most people must fund it themselves. Hukuk yargılamasına geldiğimizde ise adli yardımın alanının çok daraldığını görüyoruz. Gerçek anlamda çok az adli yardım imkanı var. Çoğu kişi davasını sürdürmenin masrafına katlanmak zorundadır. However, in some cases, lawyers will undertake what's called a conditional fee agreement. Ama belirli durumlarda avukatlar şartlı ücret sözleşmesi diyebileceğimiz bir sözleşme türü yapmaktadır müvekkilleriyle. Where essentially they are gambling that they will win the case and they will be able to get
the costs from the losing side. Yani burada yani çok kabaca özetlediğimizde söylenen şey şu, bu bir çeşit riske girmekte, bir kumar oynamakta, davayı kazanacağı varsayımıyla masrafları üstlenip dava sonuçlandığında bunu karşı taraftan tahsil edeceğine güvenerek bu anlaşmayı avukatlar yapmaktadır. Or similarly, there can be insurance available. So to drive a car in England, you must be insured. If you are involved in an accident, your insurance company will pay for your legal costs. Aynı şekilde bu görevi, yani dava masrafları üstlenme sigorta üstlenip kalabilir. Örneğin İngiltere'de araba sürmek için sigorta mecburidir. Dolayısıyla bir kaza söz konusu olduğunda da dava masraflarını, hukuk yargılamasındaki dava masraflarını sizin sigortanız üstlenecektir. Okay. The last slide before any more questions relates to the different outcomes that can occur. Şimdi burada son kısma geçmek istiyorum. Eğer varsa sorularınızı almadan önce birinci kısmın sonuna gelmiş durumdayız. Bu da şu, yargılama sonucunda hukuk veya cezada ne gibi neticeler ortaya çıkabilir? So, in a criminal court, somebody can go to prison, or they can receive a community penalty, a financial penalty, or some restriction on their liberty, such as having a curfew not to leave their home. Ceza hukukuna baktığımızda neticeler nasıl olabilir diye, tabii ki hapis cezası olabilir, toplum yararına hizmet yükümlülüklerine çarptırılabilir, mali yükümlülükler içeren para cezalarına çarptırılabilir ya da alternatif cezalar diyebileceğimiz özgürlüğün üzerinde çeşitli kısıtlamaların söz konusu olabileceği, örneğin ev hapsi gibi cezalara çarptırılabilir, neticelerle yüzleşmek zorunda kalabilir. In a civil jurisdiction, most cases revolve around financial damages, money is coming to them, but there could also be an injunction or a declaration of what the law actually is, or an order that the decision is reconsidered. An injunction is stopping somebody from doing something. Hukuk yargılamasına baktığımızda ise ne gibi neticelerle sonuçlanabilir diye, burada bir tabii ki finansal sonuçlar olabilir. Yani o tazmin yükümlülüğü diyebileceğimiz yahut meniyle sonuçlanabilir. Yani yaptığı her neyse davanın açılmasına sebep olan onu artık yapmaması emriyle karşılaşabilir. Böylece yaptığı şeyi durdurmak zorunda kalabilir. Duruma ilişkin bir tespit söz konusu olabilir. Yahut içinde bulunan davaya dayanak olan her neyse o mahkemesini sürdüren bunun yeniden ele alınması, duruma göre uyarlama diyebileceğimiz neticeyle sonlanabilir. Yani burada bir tazmin olabileceği gibi bir men söz konusu olabilir, uyarlama söz konusu olabilir yahut bir tespit söz konusu olabilir hukuk yargılamasının sonunda. Now, that is an overview. There may well be other questions you have, and I will happily answer any questions you have, but we will then take a break, not least to give my wonderful interpreter a break. Şimdi bir ara vereceğiz ama ondan önce sorularınız varsa almak isterim. Orada İngilizce sormayı istiyorsan. tabii ki ne demek? How do you choose the members of the jury? How do you choose the members of the jury? Jüri üyeleri nasıl seçiliyor? I mean, how to maintain the objectivity of the membership? Yani jüri olarak seçtiğiniz kişilerin güvenilirliğinden nasıl emin olabilirsiniz? Neye dayanarak seçiyorsunuz? Juries are selected at random. They are selected by people being called to court, their names having been taken from the electoral roll, the roll of the people who told to vote. Yani seçmen kütüklerinden tesadüfi yöntemle seçiliyor. Seçmen kütüklerini alıyorlar, oradan tamamen tesadüfe dayanan bir seçme yöntemiyle seçiliyor. When they come into court, I ask them, do they know myself or any of the advocates, the defendant or the names of any of the witnesses or cases involved in the trial? Mahkemeye geldiklerinde onlara ben soruyorum, beni tanıyor musunuz, tarafları tanıyor musunuz, bu mahkemede görev yapan diğer hukukçuları tanıyor musunuz,
olayın geçtiği yerle bir ilişkiniz var mı diye davayla herhangi bir ilişkileri olma ihtimali ortadan kaldırmak için bunların hepsini mutlaka soruyor. Anybody that says that they do is asked more questions about this, and if there is a fear that they may have knowledge they wouldn't gain from the case, then they will not be allowed to sit on the jury. Ve tarafları davanın geçtiği ya da olayın gerçekleştiği yeri, yargılama heyetini, avukatları herhangi birisini tanıdığını beyan ederse, ilişkisi olduğunu beyan ederse o zaman bu konuda biraz daha fazla soru soruyoruz ve olaya bir dahilin olup olmadığı, ilişkisinin olup olmadığını anlamaya çalışıyoruz. Bu yönde bir şey düşündüğümüzde o kişi jüri görevinden azlediliyor, jürilik sandalyesine oturarak. More than 12 people will be invited in to begin with, so it could be 15 or 18, and from those, the administrator of the court simply reads out 12 names. Yani biz bu şey için 12 kişilik jüri için 15 veya 18 kişi çağırırız. Ondan sonra bu sorularımızı sorduktan sonra yönetici, mahkemenin yöneticisi, idari görevlisi isimleri okur, o 12'si kalır, diğerleri gider. As each member of the jury takes an oath to decide the case, then the defendant can say if he or she objects to that juror. Burada jüri görevi yapacak herkes bağımsızca karar vereceğine dair yemin etmek zorunda. Aynı zamanda da savunma makamlarının bu ilgili kişinin herhangi bir bağlantısı bulursa onu jüri üyesi sıfatıyla oturmaktan men edilmesini talep etme yetkisine de sahip. And there are very few limits on who can be jurors. Yani çok az sayıda şey de var. O kimilerin olamayacağına dair hüküm de var. Lawyers, prosecutors, judges, police officers can all be jurors. Yani hakim, savcı, avukat, polis bunlar All be jurors. So police, lawyers, prosecutors, judges all can be jurors. Yani bu şeylerin içerisinde yani diyelim ki meslek hayatında hakim olan, avukat olan, polis olan birisi de jüri üyesi olarak seçilebilir. Only people who are deaf cannot be jurors, and also people who are serving in prison sentence. Yani bir mahkumlar olamaz, bir de işitme engelliler olamaz. Bunun dışında bir engelimiz yok. Bir şey sorabilirim. Kamusal görev mi görürler bu jüri öyle yoksa belli bir ücretten bir şey diyebilir mi? No, jurors, it is a public service, and all they have paid for are their expenses for the day. Yok, para yani kamu hizmeti olarak görünüyor. O güne ilişkin masraflar ödeniyor ama onun için para almanın söz konusu değil. As a result, in trials, we do have trials that go on for months and months. Many jurors try not to get onto those trials because of the impact on them. Yani bazı şeyler her zaman bildiğim aylarca sürdüğü de oluyor ve o yüzden de sözleşme cinayet. They can't simply say no. They have to give reasons to the judge, and it is for the judge to decide whether the reason is sufficient to enable them not to be sitting as a juror. Yani ben bu görevi istemiyorum ve hakkı yok. Ancak şu sebeple istemiyorum diye hakim onaylarsa, hakim onaylar ise. For example, if somebody said to me, I'm intending going on holiday, I would ask, have you booked the holiday? Yani mesela ben o tarihte tatilde olacağım dediği zaman birisi, biletlerini aldın mı diye sorarım. Yes. There's a question over there. I think just because I'm aware of time, just one more question. Yeah, you can ask me questions during the break, but just in the whole session. So. Jury. The jurors are they per case or plenary? So, juries are asked to come to court during a 2-week period. However, they may get no cases during that period, or they may get one case that lasts beyond the 2 weeks. Sizin kararınızıymış. Jüri
belirli yani 2 haftalık bir süre aralığı için mahkemeye davet ediliyor. O 2 hafta boyunca açılacak davada jüri göreviyle yükümlü. Hiç şeyde olmayabilir, dava da açılmayabilir. Açılırsa o açılan dava 6 ayda sürebilir. Artık o davaya devam etmek zorunda. I am happy to deal with more questions individually if people come and speak to me, okay? But I want to give everybody, including Musa, a break. So, 10 minutes? 10 dakika ara, ikinci bölümde bu kadar teknik değil, avukatlık mesleğinin uygulanmasına ilişkin öneriler. Okay, welcome back everyone. I hope, thanks to assistance from whoever the gentleman was who's just assisted me, I'm hoping that the remote control is now going to work because we're using his Wi-Fi, so hopefully that will not be a problem now. So, this second session, in the next hour, I'm going to take you through my top 40 advocacy tips. Öncelikle tamam. Öncelikle komandonun çalışacağını düşünüyorum. Bana yardımcı olanlara teşekkür ederim. Bu kısma geçtiğimizde avukatlık mesleğine geldik şu anda. Size en faydalı olacağını düşündüğüm 40 öneriyi sunacağım. 365 öneri içerisinden seçtiği. And these tips come from the book that Ganesh very kindly spoke to you about that I published a couple of years, 3 years ago now, 365 Daily Advocacy Tips. Bu 40 öneri Güneş Bey'in de çok nazik şekilde sizlere gösterdiği şu anda 3 yıl oldu bu kitabın çıkalı. 3 yıl önce yayınladığım 365 avukatlara 365 tane günlük öneri isimli kitabından. Now, unlike the last presentation, this is going to be largely pictures rather than text, so please feel free to take notes should you wish. Buradaki bunlar da isteyenler buradan alabilirler ama göreceğiniz gibi daha çok görsel üstüne kurulu. O yüzden de yani not almak isteyen yapabilir, alabilir. Çünkü sunumu daha çok görseller üstünden ilerleyecek. Because while you'll get this picture, unless you've made a note, you won't remember what the tip was. Yani işte bu örneğin şu sunumda gördüğünüz gibi eğer not almazsanız onun neye ilişkin olduğunu, bu şeyin önerimin ne olduğunu hatırlamayabilirsiniz. So, the fourth tip I am emphasising in my book is the importance of getting enough sleep before a court hearing. Buradaki şeyin önerim, yani en başta size sunduğum aldığım ilk öneri, yeterli derecede uyumanız. Duruşmadan önce yeterli uykuyu almazsanız ne olacak? Many advocates, myself included, in the past used to go to sleep at 2 or 3 o'clock in the morning and then be up at 6 o'clock to go into the office and court. Pek çok avukat, benim de yıllarca yaptığım gibi 2-3'e kadar çalışıp ondan sonra da bürolarına ya da duruşmalarına vesaireye gitmek için saatin 6'sında da ayakta olurlar. Research shows that lack of sleep can have the equivalent effect of drinking lots of alcohol. Çalışmalar şunu gösteriyor ki yetersiz uyku çok fazla alkol tüketimine benzer etkiler gösteriyor. It will impact upon your ability to focus, which is vital as an advocate. Esas olarak etkileyeceği ise sizin odaklanma yeteneğiniz ki bir avukat için bu yani çok önemli olduğunu söylemeye bile gerek yok. A US judge that I know says that in her court, the burden of proof is on the lawyer in the polyester suit. Evet, bu benim de çok sık kullandığım yani direkt hep söylediğim önerisi bir Amerikalı hakime ait. İspat yükümlülüğü polyester takım giyen avukatın üstündedir. The point is not what type of fabric you wear, but it's about how you present yourself.
Yani tabii ki burada hani ne tür kumaş giydiğiniz önemli değil ama kendinizi nasıl takdim ettiğiniz önemli olan nokta. If you cannot dress yourself smartly, why should I believe that what you are going to say is worthwhile listening to? Yani siz kendinizi sunarken dikkat çekmeye değer şekilde sunmuyorsanız söylediklerinizin dikkate alınıp olduğuna neden kanaat getireyim? Who is the photograph of? Bu fotoğraftaki kim? Henry Kissinger. So whenever you are drafting any kind of document, think of Henry Kissinger. Evet, burası fotoğraftaki kişi Henry Kissinger. Herhangi bir doküman hazırlarken lütfen onu düşünün. Henry Kissinger aklınıza gelsin. In 1971, Kissinger called one of his aides into his office. 1961 yılında Henry Kissinger yardımcılarından bir tanesini ofisine çağırıyor. He asked for a status report on the Allende regime in Chile. Şili'de Allende dönemi ve diyor ki Allende ile ilgili bir rapor hazırlar mısın? The aide spoke to a few people, made some phone calls, and turned in a 10-page document at the end of that week. Ve hafta sonuna kadar çalışıyor ofisteki görevli olan arkadaş. Birkaç telefon görüşmesi, arkadaşlarıyla konuşuyor. Hafta sonu olmadan 10 sayfalık bir rapor hazırlıyor Şili ve Allende hakkında. On Monday morning, Kissinger called the aide into his office. Pazartesi olduğunda Kissinger çağırıyor bu görevliyi ve diyor ki He held up the document, looking at the aide and said, "Is this the best you can do?" Yani dokümanı kaldırıp sallayarak görevliye diyor ki bu senin yapabildiğine, elinden gelenin en iyisi bu mu? And the aide said, "No, I thought you needed it in a hurry. I can do more." Tabii bunun üstüne o da biraz panikliyor. Yani hayır diyor, yani aceleniz olduğunu düşündüm. O yüzden böyle hazırladım. Tabii ki daha iyisini yapabilirim. So the aide goes away. He looks at some Chilean newspapers. He adds some maps to the report, some graphs, and he turns in a 20-page report at the end of that week. Ondan sonra tekrar çalışmaya başlıyor. Şili gazetelerini inceliyor. Bir takım haritalar, fotoğraflar ekliyor ve o hafta sonu rapor 20 sayfa olarak tekrar hazırlanıyor. Again, Kissinger calls him into his office on Monday morning. Is this the best you can do? Pazartesi olduğunda Kissinger gene çağırıyor ama diyor ki elinden gelenin en iyisi bu mu? And the aide realises he hasn't conducted any interviews, he hasn't transcribed any of the primary sources, so he realises, no, there's more I can do, and he asks to take the document away, and a week later he hands in a 100-page document. Ve tabii bunun üstüne görevli tekrar düşünüyor. Hadi ben çok önemli bazı temel kaynakları kullanmadım, yapmadığım bir sürü şey var diye alıyor tekrar raporu. O haftanın sonunda tekrar o elimizdeki 100 sayfa haline gelmiş olarak veriliyor. Monday morning, Kissinger calls him into the office. Is this the best you can do? Pazartesi Kissinger çağırıyor. Elinden gelenin en iyisi bu muydu diye soruyor. And again, the aide realises there's no index, there are no footnotes, there are no diagrams of what he's talking about. Ve onun üstüne düşününce dedik, tabii diyor, dipnot koymadım, indeks hazırlamadım, diyagramlar yok. Hayır diyor, yani daha yapılacak şey var. So after 2 more weeks solid work, he turns in a 200-page report. Ve 2 hafta daha çalıştıktan sonra 200 sayfalık bir bütün şey hazırlıyor, yani tam anlamıyla kapsayıcı bir rapor hazırlayıp tekrar sunuyor. 20 times the size of his first draft. Yani ilk sunduğunun tam 20 katı büyüklüğe ulaşmış durumda rapor. Monday morning comes, Kissinger calls him into the office and says, "Is this the best you can do?" Gene pazartesi Kissinger çağırıyor ve diyor ki elinden gelenin en iyisi bu muydu? And the aide just goes crazy. Yes, this is the best I can do. Ve artık sabrı taşıyor. Adam diyor ki evet diyor, evet elimden gelen en iyisi bu işte diyor. And Kissinger replies, "Good, now I'll read it."
Bunun üzerine Kissinger diyor ki, iyi. O zaman şimdi okuyabilirim. Because up to that point, Kissinger knew it wasn't going to be his best work. Yani çünkü o noktaya kadar Kissinger onu biliyordu. Yani eline gelen o kişinin yapabileceğinin en iyisi değildi. As lawyers, we must not draft, we must redraft and redraft and redraft. Yani biz de avukatlar olarak yani sadece bir taslak hazırlamamız yetmiyor. Tekrar üstünden geçmemiz, tekrar o belgeyi pek çok taslaktan sonra son haline getirmemiz lazım. Now, this is an image for what's called the ABC of investigation. Burada soruşturmanın ABC'sini görüyoruz. Bu fotoğraf bize soruşturmanın ABC'sini gösteriyor. And it is useful, it's what investigators use, but it's also equally applicable for lawyers. Yani bu iddia makamı için geçerli ama avukatlar için de aynı derecede, eşit derecede önemlidir. The A is for assume nothing. Buradaki A, hiçbir şeyi varsayma. Assumptions as a lawyer are your enemies. Yani bir avukat olarak varsayımlar sizin düşmanınızdır. B stands for believe nobody. B, hiç kimseye inanma. What I mean by that is not that everybody will lie to you, although a fair number will. Yani karşınıza çıkacak herkes size yalan söylüyor demek istemiyorum ama bunların içinde çok önemli bir kısmı size yalan söylüyor. It means that most people's recollection is flawed. Ve bir sürü kişinin de olayları nasıl hatırladığına baktığımızda kusurlu. Memory is a very faulty device. Yani hafıza dediğimiz şey çok yanıltıcı bir mekanizmadır. And as a result, what you must always do is see, confirm everything. O zaman yapmamız gerekene geldiğimizde ise her şeyi mutlaka onaylatmak gerekiyor. So bear these principles in mind. Always avoid assumptions, doubt what people are telling you, and look for other evidence to support propositions you are making. Yani demek istediğim şey şu, hiçbir şeyi varsaymayın, size söylenenleri doğrudan doğruya kabul etmeyin, onları destekleyecek argümanların mutlaka peşine düşün. Now, let me ask you a question. Should you go to the restroom before you have an important speech to make? Şimdi bir soru sormak istiyorum. Önemli bir sunumunuz, konuşmanız varken, onun hemen öncesinde tuvalete giden insanlardan mısınız? There are two schools of thought in terms of the answer. Burada iki ekol söz konusu ne yapılması gerektiği konusunda. One is that you shouldn't because it will keep your speech short and focused. Yani birinci ekol şunu savunuyor, hayır. Çünkü böylece lavabo kullanma ihtiyacı sizi daha kısa konuşmaya, konuya odaklı tutmaya ve o alanla ilgili söyleyeceklerinizi en kısa, mümkün olan en kısa ve en iyi odaklı şekilde aktarmanıza sebep olacaktır. The other school of thought says that you should go because otherwise you may seem like you're constantly fidgeting and moving around. İkinci ekol ise mutlaka gidin diyor. Çünkü öbür türlü karşıdan görünümünüz bir kitaptaki ifadesi böyle kızgın dal üstünde yürüyen bir kedi gibi diye böyle etrafa doğru durmadan hareket edip sallanacak bir görüntü vereceksiniz. Find out which works best for you. Burada bu iki ekolden hangisinin sizin için daha yararlı olduğunu siz seçin, bulun. If you're ever accused of being too lengthy in your speeches, maybe try not going to the bathroom beforehand. Mesela çok uzun konuştuğunuz yönünde bir eleştiri alıyorsanız belki de tuvalete gitmemeniz gerektiği sonucuna da varabilirsiniz. Never stop reading. Hiçbir zaman okumayı bırakmayın. The best way to become good at both written and oral advocacy is to read widely. Yani hem yazılı hem sözlü ifademizi geliştirecek en iyi şey mümkün olduğu kadar çok okumaktır.
The writer Stephen King, the horror writer Stephen King, says one of his best lessons was reading a very, very poorly written book because he learned all the things not to do. Yani korku yazarı, meşhur korku yazarı Stephen King'in çok önemli bir tespiti var. Ben öğrendiğim pek çok şeyi çok kötü yazılmış bir kitaptan öğrendim. Oradan da kaçınmam gereken pek çok şeyi öğrendim çünkü. The backbone of your preparation for any trial should be a timeline or chronology of events. Bir yargılamada mutlaka, yani bizim kuracağımız omurga zaman akışına dayanmalıdır. Mutlaka zaman akışına dayanan bir omurga kurmamız gerekiyor. It provides the core structure to which all of the information can be attached. Böylece bu kurduğumuz yapıda tüm toplanan bilgilerin nasıl bir araya geleceği de ortaya çıkmış olur. It enables you very quickly to be able to know what relevance and where a new piece of information fits in to your overall case. Bu şekilde kurduğumuzda her yeni bilginin nereye yerleşeceği ve hangisinin ne sonuca ulaşacağını da rahatlıkla görüp kavrayabilmemiz mümkün olacaktır. I want to give you another acronym. An acronym is a way to remember things by means of a brief mnemonic. Burada bir diğer akronime başvurmak istiyorum. Bir akronim hem yeni şeyleri öğrenmenin ve hatırlamanın kısaltma yoluyla kullandığımız çok verimli bir yöntemidir. This acronym in English, CASE, stands for Copy and Steal Everything. Burada İngilizcesinin başlıklarından case olarak çıkan doktoruncu bize söylenen şey şu: gördüğün her şeyi kopyala ve çal. You will learn from others. Do not be afraid to steal from others. Picasso said the reason he was a great artist was because he had stolen from other great artists. Yani burada bu diğer gördüklerimizi çalmaktan korkmayın. Bu örneğin Picasso onu çok iyi yapan şeyin diğer büyük sanatçılardan kopyalamak, onlardan çalmak olduğunu söylemişti. O yüzden de her şeyi kendimiz yeniden icat edemeyeceğimizi unutmayın ve mutlaka gördüklerinizden, beğendiklerinizden alın, çalın. Whenever I read, I make a note of any particular quotations that particularly resonate with me. Yani ben mesela okudukça mutlaka benimle ilgili beni etkileyen şeylere denk geldiğinde onları hep çıkartırım, oralardan alıntı yaparım. Then in an appropriate instance, I can go to that resource and take a quote that is useful. Ve böylece gerekli zaman olduğunda o çıkarttığı alıntıyı ilgili yerde rahatlıkla kullanabilirim. And I will give you an example later on. Ve bu konuda birazdan bir örnekte vereceğim. Another acronym for you is V-STEP. Bir tane daha akronim, V-STEP. So this is to do with when you are speaking orally, as I am doing now. Bu akronimin kullanılacağı yer sözlü sunumlar. Yani mesela benim şu anda sizlere sunduğum gibi. So the V stands for volume. Ve volume, ses. So this is where you drop your voice in an effort to bring people in. Yani burada bahsedilen örneğin sesimizi belli bir durumda insanları size doğru çekmek için sesimizi yavaşça alçaltmak. Or you raise your voice in order to deal with people whose eyelids are drooping. Aynı şekilde diyelim ki insanların göz kapaklarının düştüğünü düşünüyorsanız sesinizi bekletmediği şekilde yükseltebilirsiniz. The S stands for speed. Speed yani hız. Because sometimes you want to go fast in what you're saying. Bazen söylediğinizi daha iyi ifade etmek için hızlanmanız gerekir. And sometimes you want to emphasize every single word. Bazen de her şeyi tek tek vurgulamak için kendisi daha getiriyor. Yavaşlayabilirsiniz.
T stands for the tone of your voice. Tonlama. So you can have a warm, welcoming tone. Yani örneğin böyle sıcak bir, karşılayan bir tonlama kullanabilirsiniz. Or you can have a harsh, sharp tone. Veya böyle keskin bir tonlama vurgu yapabilirsiniz. The E is for emphasis. Emphasis, vurgu. Because sometimes it's the key word that you want to emphasize. Yani bazen tek bir kilit sözcüğü vurgulamak istersiniz. And the P is also important as an advocate. It is pausing. Yine P, pause, yani tonla, ara. Bir avukat olarak da biz araları, sessizliği de etkili şekilde kullanmalıyız. These 5 elements you need to adapt depending upon your audience and depending upon the situation. Bu 5 unsuru duruma göre, dinleyenlere göre, içeriğe göre çeşitli şekillerde değiştirerek kullanabiliriz. This is the definition, the Latin for a fear of long words, what is shown on the t-shirt. Tişörtte yazan sözcük, uzun sözcüklerden korkma fobisinin Latince terimi. Now the reason I show it is because too many lawyers think that they need to show how clever they are by using complicated words. Bunu niye vurguluyorum? Çünkü çok fazla meslektaşımız, çok fazla avukat kendilerini daha zeki göstermek için bu türden sözcüklere başvuruyorlar. However, research has found that the simpler the words you use, the more intelligent your audience thinks you are. Ancak tam tersine araştırmalar şunu gösteriyor ki ne kadar sade sözcüklerle konuşursanız dinleyici kitlesi sizin o kadar zeki olduğunuzu düşünüyor. And the research title highlights this point. Ve araştırmanın başlığı da bu konunun altını çiziyor. So, the title is Consequences of Erudite Vernacular Utilized Irrespective of Necessity or Problems with Using Long Words Needlessly. Evet. Yes. I said it these before. Gereksiz yere uzun... Tabii Türkçe'de öyle bir avantajımız var. Terimlerimiz de konuyu bilmeyenlerin anlaşıldığı geldiği için gereksiz yere uzun sözcüklerle konuşmanın yararsızlığını vurgulamak ve sonuçlarına değinmek üzerine bir makale veya gereksizce uzun sözcüklerle konuşma başlık olarak. Bu ikisi hani hangisini tercih edelim şeklinde konuşmaların başlığı. I've mentioned about pausing. How can you ensure that you pause to good effect? Pause yani ara vermeden bahsetmiştik, sessizliği kullanmaktan. Sessizliği nasıl iyi bir etki yaratmak için kullanabiliriz? A very simple method is after you have finished a sentence, is count to 2 in your head before you say the next sentence. Bunun çok kolay ve etkili bir yöntemi. Bir cümleyi bitirdikten sonra noktayı koyduğunuzda kafanızın içinde 2'ye kadar saymanızdır. I am being very fortunate because I am being given thinking time because of the interpretation. Yani ben burada şanslıyım çünkü bir düşünme şeyim kalıyor. Şu anda tercüman eşliği konuştuğum için cümleler arasında düşünme alanım kalıyor. But even if I wasn't, I would be pausing after every sentence or so to give you time to process what I was saying. Öyle olmasaydı bile her cümle arasında ben mutlaka belirli bir ara verirdim ki söylediklerimi sizin işlemenize olanak yaratayım. O gerekli zamanı sizlere verebileyim. So I want to try to encapsulate what I've talked about already by these 4 rules that come from Clint Smith. Burada da Clint Smith'in vurguladığı 4 kuralı söylemek istiyorum. So he is a poet and a teacher, and this is what he talks about in terms of writing. Kendisi bir şair ve bir öğretmen ve yazmayla ilgili söylediği şeyler, kurallar bunlar.
The first is not just to read, but to read critically. Bir, okuyun ama yani sadece okuyun demiyor, eleştirel gözle okuyun. So when you finish a book, think about what have you got from that book? Örneğin bir kitabı bitirdiğinizde o kitaptan ne aldığınızı düşünün. What can you use from that book in the future? Gelecekte o kitaptan aldığınız neyi kullanabilirsiniz? The second is to write consciously, mindfully. İkincisi bilinçli yazın, aklınızı vererek, yani farkında olarak diyebiliriz, yazın. The point about drafting and redrafting is every single word you use in legal communication should be useful. Yani bu zaten işte az önce taslaklar ve tekrar taslaklar dediğimiz noktada olduğu gibi kullandığınız bir hukuki belgede kullandığınız her bir kelime bilinçli şekilde seçilmiş olmalı. Too many lawyers hide behind legal language or hide behind the equivalent for waffle. Do you know waffle? They use terminology which doesn't take them anywhere. They use things that they don't need to include. Yani pek çok meslektaşımız hukuk dilinin arkasına saklanıyor ya da bizim şişirme diyebileceğimiz bir şekilde aslında çok gerekli olmayan şekilde şeyi kullandıkları dili daha ağdalı ve süslü hale getirirken gerçekte hiçbir şey söylemediklerini saklıyorlar. The third is to speak clearly. Üçüncüsü açıkça konuşmak, açık anlaşılır şekilde konuşmak. Clarity is at the heart of good communication. Açıklık iyi iletişiminin kalbidir. We are meant to be the voice for our clients, whoever our client may be. Yani bizim müvekkilimiz kim olursa olsun onun sesi biziz. We will never persuade anyone if people do not understand what we are trying to convey. Yani bizim başarıya ulaşmamız ya da birini ikna etmemiz için en önemli şart, bu olmazsa olmazımız ne söylediğimizin net bir şekilde anlaşılıyor olmasıdır. And the final one is tell your truth. Ve sonuncusu kendi gerçeğinizi anlatın. What this means is you must be behind, committed to what you are saying. Yani söylediğiniz şeye inanmış olmanız, onun arkasında duruyor olmanız lazım. Söylediğiniz, kendinize adadığınız bir şey olmalı. If you don't believe it, why should anyone else? Yani kendi söylediğinize kendiniz inanmıyorsanız bir başkası neden inansın? In English courts, many advocates will start off asking for something by saying to the judge, I am instructed to say. Yani biz İngiliz mahkemelerinde şunu görüyoruz. Pek çok avukat bize başlarken bana şunu söyleme yükümlülüğü verildi. Ben bunu söylemekle görevlendirildim diye lafa başlıyor. This is shorthand to tell the judge, I know that I am not going to get this, but my client is insisting I ask for it. Yani aslında bu kısaca şunu demiş oluyorsunuz. Yani biliyorum söylediğim şeyden bir netice alamayacağım ama müvekkilim bu konuyu mutlaka söylememi istedi. O yüzden söylüyorum. This is not fair to the client who does not understand that this is the subconscious subliminal message that is going on. Yani burada aslında müvekkilimize de bir haksızlık yapmış oluyoruz. Çünkü o bizim hakimle aramızdaki alt düzeyde sözsüz gerçekleşen iletişimin farkında olmadığı için başına ne geldiğini de bilmiyor. O yüzden orada müvekkilimize de yaptığımız doğru değil. And that takes me to the next point, which is you must be explicit in what you are saying. Yani burada bir sonraki ipucumuza geldik. Söylediğinizle ilgili çok net olmalısınız. Do not assume that the person you are speaking to can read your mind. Yani karşınızdaki kişinin, konuştuğunuz kişinin sizin aklınızı okuyabileceğini düşünmeyin. I have met many judges, none of them are a mind reader. Yani pek çok hakimle tanıştım. Zihin okuma yeteneğine sahip olan hiçbir hakim tanımıyorum. Do not be afraid of silence.
Sessizlikten korkmayın. I mentioned about pausing. A particular use of a pause is when you are questioning something. Az önce bir istepten bahsederken durmadan, ara vermeden bahsetmiştim. Yani sessizliği kullanmaktan. Bir ilgiliyi sorgularken, bir çapraz sorguda da geri geldiğinde sessiz kalmak kullanılabilecek en iyi yöntemlerden biridir. If you ask a witness a question, they will give you an answer. Yani bir tanığa bir soru sordunuz, o da size bir cevap verecek. Many advocates will immediately then ask another question without a pause. Peki çok avukat arkasından hiç bir ara vermeden hemen sonraki sorusunu sorar. But if you wait, if you don't ask another question, the witness may feel uncomfortable with the silence and will fill it by saying something they had not meant to say. Ama tam o anda susarsanız, öyle bir ara verirseniz belki de tanık aslında söylemek istemediği bir şeyi sadece sessizlikten rahatsız olduğu için söyleyiverecek. And that additional comment may be something which is really helpful to your case. Ve o sonradan gelen, ek olarak gelen beyan belki de davanızı kazandıracak olan şeydir. Again, who is the photograph of? O.J. Simpson. Evet, bu fotoğraf kimin? O.J. Simpson'ın. So, whenever you are going to make any submissions verbally, think about whether you can make them rhyme, as in a poem. Yani konuşma esnasında sözlü ifadenin herhangi bir biçimde mümkün olduğu zaman kafiyeleri kullanın. Yani tıpkı şiir gibi kafiye kullanın. Again, research shows that people find that things that rhyme, they find more believable. They find more likely to be true. Evet, araştırmalar şunu gösteriyor ki insanlar kafiyeli şeylerin doğru olduğuna inanmaya daha fazla eğilimli. The famous line that people remember from this trial was said by O.J. Simpson's lawyer, "If the gloves don't fit, you must acquit." All right. Burada O.J. Simpson davasında avukatının kullandığı bir söz çok ünlü olmuştu. Eğer eldivenler uymuyorsa beraat ettirmek zorundasınız. İngilizcesi kafiyeli. Ve bu yani davanın sloganı gibi oldu. Çok tanındı. Yani eğer eldivenler uymuyorsa bu şeyi ya da yerli uymuyorsa ya da çevrili zaman içerisinde beraat ettirmek zorundasınız. The next tip I'm going to give you, I think, is probably the most important tip, not just for you, but for any interaction you have with another person. And it is about something called confirmation bias. Burada bu vermek istediğim ipucu sadece avukat olarak mesleki ilişkilerimizde değil, herkes için geçerli. Aslında tüm insanlar için geçerli ve sizlerin de kişisel ilişkilerinizde de hep geçerli. What confirmation bias is the tendency to favor information which simply confirms a hypothesis, a theory we already have. Yani buna bir onaylama tuzağı diye söyleyebiliriz Türkçe'ye biraz çekiştirerek. Aslında bu şey yani zaten bildiğimizi düşündüğümüz ya da zaten inandığımız bir şeyi doğruluğuna kanıt arama ya da dinlediğimiz şeyi ona doğru kendi düşündüğümüzü onaylamak için kullanmak diyebiliriz. A former British politician said this, which is the perfect example of confirmation bias. I will look at any additional evidence to confirm the opinion to which I have already come. Burada çok önemli bir İngiliz politikacının kullandığı bir ifadeyi buna çok iyi bir örnek olarak kullanabiliriz. Ben zaten çoktan edindiğim kanaatimi destekleyecek her türlü araştırmanın yapılmasına hazırım. Yani bu konuda daha fazla bilgi edinmeye hazırım ama zaten kanaatimi çoktan edindim. Bu kanaatimi destekleyecek verilere ulaşmak için daha fazla çalışmaya lazım. Why this is the most important tip is because every client
every colleague, every judge you deal with falls foul of confirmation bias. Burada bunu neden sadece avukatlar için değil, herkes için diye vurgulayarak başlamışlar. Çünkü şunu unutmayın, karşılaştığınız tüm müvekkiller, karşılaştığınız tüm diğer meslektaşlar, karşılaştığınız tüm hakimler bu onaylama tuzağı, konfirmasyon tuzağı diyebileceğimiz şeyler müzdarip, insan doğası bunu gerektirdiği için onlarda da var. Bunu unutmayın. Zaten inandıkları şeyi kanıtlamaya meyyaller. If a judge has a certain view as to what the outcome of a hearing should be, they may simply want to hear the evidence that leads to that conclusion. Yani diyelim ki bir hakim yargılamayla ilgili kararını vermişse, kafasında oluşturmuşsa hükmü, artık o saatten sonra sadece o verdiği hükmü destekleyecek ya da güçlendirecek olan kanıtlara bakmaya, o türden ifadeleri aramaya başlayabilir. Whenever you are starting a hearing, a case, start with your strongest point. Her zaman bir duruşmada konuşmaya başladığınız zaman en güçlü noktanıza başlayın. The first impression you make will be the one that leads to confirmation bias. Oluşturacağınız ilk izlenim, az önce söylediğimiz onaylama tuzağı diyebileceğimiz konfirmasyon bias'ın temelini de oluşturacaktır. Çünkü o ilk izlenim. Bir daha oluşturmayacağız. This is why how you are physically presenting yourself is just as important as what you say. Başlangıçta söylediğim gibi kendimizi fiziksel olarak sunmamız da çok önemliymişti, hatırlarsanız. Aynı şekilde ilk izlenim oluşturacağı için ilk söyleyeceğimiz sözler gibi ilk olarak nasıl bir görüntü sunduğumuzda çok önemlidir. Just to capture again some of the points that I've said, be aware of the power of distraction. Yani söylediklerimi düşünürseniz az önceki vurguladığım noktaları, dikkat dağıtıcılığın gücünü küçümsemeyin ve dikkat dağıtıcılığın farkında olun. When people hear unfamiliar terms for the first time, as some of you are hearing, they are often so distracted processing that they don't then hear the next 7 words said. Kişiler bilmedikleri ya da ilk defa duydukları bir tanım duyduklarında dikkatleri dağılıyor. Mesela bugün burada sizlerin de başına geldi. Daha önce duymadığımız bir terimi duyduk ve bundan sonra şunu gösteriyor araştırmalar, arkasından gelen 7 kelimeyi duymuyor beyin. Çünkü o ilk defa duyduğu sözcüğü işlemekle meşgul olduğu için dikkat dağınıklığı sonra gelen 7 kelimeyi duymamasına neden oluyor. While you may be very familiar with what you are saying, the person listening to you may not be, and they will need time to work through what you are saying to them. Yani siz söylediğiniz şeyleri çok iyi biliyor olabilirsiniz ama karşınızda dinleyen, bunları eğer bilmiyorsa, ilk defa duyuyorsa onları algılamak için zamana ihtiyaç duyuyor olabilir. The opposite of confirmation bias is called cognitive dissonance. Az önce bahsettiğimiz bu onaylama tuzağının karşı tarafında duran şey ise, karşıt kavramı yani zıt anlamlısı olarak değil de öbür tarafında duran şey ise bu kognitif dizonans. Türkçe'ye çevirirken de kognitif, dezonans ikisi de anlam ifade etmiyor ama örnekle beraber yerine oturacak şimdi. Let me explain this term because it's an unfamiliar term to many of you, I'm sure. Tabii ki ben farkındayım bu size tanıdık gelmeyen bir terim olduğunu, o yüzden müsaadenizle açıklayayım ne olduğunu. I am going to work from the assumption that you all have at least one good friend. Yani şöyle bir varsayımda bulunuyorum. Bu odadaki herkesin en azından bir tane iyi arkadaşı var. If I'm wrong in that assumption, you have my sympathy. eğer hatalıysam bu varsayımda sizin adınıza üzgünüm. Imagine when you leave here, your very good friend telephones you. Yani düşünün ki buradan tam çıkarken sizin bir tanecik arkadaşınız size telefon açtı. And they tell you that they have been charged with the supply
of 20 kilograms of cocaine. Ve size dedi ki, beni yakaladılar, işte efendim 10 kilo kokain bulundurmakla suçlanıyor, itham ediliyor. What will you think about that accusation, that charge? Yani bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Böyle bir suçlamayı duyduğunuzda onun hakkında, işte 10 kilo kokain bulundurduğu suçlamasını ilk duyduğunuzda ne düşünürsünüz? What I would suggest that most of you would think is, no, this cannot be right. Yani şunu varsayıyorum, ilk tepkiniz, hayır, bu doğru olamaz. There has been a mistake. Bir hata olmuş olmalı. And you will need an awful lot of evidence to convince you of your friend's guilt. Yani kendinizi arkadaşınızın suçluluğuna ikna etmek için çok fazla delilin size sunulması lazım. And this is because of cognitive dissonance. Yani bu işte bilişsel düzensizlik diyebileceğimiz kognitif dizonansın psikolojideki yani terim, kognitif dizonans dediğimiz terim tam olarak hissettiğiniz bu durumdur. Because what would it mean to you if the accusation is true? Çünkü bu yapılan suçlama doğru ise bu sizin hakkınızda ne söylüyor? Sizinle ilgili hangi gerçeği ortaya çıkabilir? You might think that meant that you had bad judgment. Yani her şeyden önce mesela sizin burada verdiğiniz hüküm yanlış. Yani insanları değerlendirme yeteneğinizin hatalı olduğunu gösteriyor. And no lawyer wants to think they've got bad judgment. Ve yani hiçbir avukat yargılama yani hüküm verme yeteneğinin kötü olduğunu düşünmek istemez. And certainly no judge wants to think they have bad judgment. Elbette ki hiçbir hakim, hele hiçbir hakim kendisinin bir karara verme yeteneğinin kötü olduğunu düşünmeyi istemez. So if what you are going to be saying to a judge is going to make them feel cognitive dissonance, you will need a lot of evidence to convince them to believe what you are saying. Yani bir hakime onun çoktan kafasında kurduğu bir şeyin yanlış olduğunu söylediğinizde alacağınız tepki de budur. Yani o kognitif dizonans, bilişsel düzensizlik size yönelecek bir tepkidir ve onu o inandığı şeyden vazgeçmek için de çok fazla delili önüne koymanız gerekir. When you're questioning witnesses, your questions should be short and simple. Tanıkları sorgularken kısa ve basit sorular sormamız gerekiyor. The longer the question, the more the likelihood that they will get confused by what you are asking. Soru uzadıkça tanığın sizin ne sorduğunuzu anlamaması ihtimali, soruyla kafasının karışması ihtimali çoğalacak. When you are asking questions, the best type of questions to ask are what are called open questions. Soru sorarken açık soru verilen yöntemlerden sormanız olabilecek en iyi yöntemdir. This is a poem by Rudyard Kipling. I won't ask Musa to translate. Okay, well. So, the poem is, I keep 6 honest serving men, they taught me all I knew, their names are what and why and when and how and where and who. Burada yani çevirmede de kafiyeli olmasın diye ama kafiye aramayacağınızı tahmin edin. Ben elimde 6 tane iyi adam bulunduruyorum. Bana öğrendiğim her şeyi öğretenler bunlardır. İsimleri nedir diye sorarsanız nasıl, ne zaman, nerede, kim, neden? 5 neydi? 5 oldu. Elimde 6 evet, neyi söylüyorum? Ne zaman, neden, nasıl, kim? So, the point is these questions are useful to probe and focus what you're trying to get from someone. Burada önemli olan nokta şu, bu sorular sizin birisinden almaya çalıştığınız bilgi için odakta tutacak, onu o bilgiyi ondan almak için size en iyi malzemeyi verecek olan sorular. So that's something you should do. Something you should avoid doing is asking
okay or commenting after a witness has given you an answer. Yani bu 5 nedirken yapmamız gereken bir şey, kaçınmamız gereken bir şey ise dinledikten sonra özellikle tamam, okey şeklinde bir tepkiyle karşılık vermektir. Rather than do that, pause before you ask your next question. Yani tamam, okey diyeceğinize, çünkü o boşlukta olduğum aslında az önce söylediğimiz pause kullanın, sessizliği kullanın, bir sonraki sorunuza geçerken o arada sessizce bekleyin. Now, not only are judges not mind readers, but nor are witnesses. Tabii ki hakimler zihin okuyucu olmadığı gibi tanıklar da zihin okuma yeteneğine sahip değiller. Do not ask people the simple question, what happened next? Yani insanlara basit sorular sorun ama ondan sonra ne oldu gibi bir şeyi sormayın. Because this lacks focus. The witness will not know why you're wanting to go with your questioning. Mesela burada bu odağı olmayan bir soru, tanık da nereye kastettiğinizi, hangi kısmından bahsettiğinizi anlamayacaktır. Don't get angry when you are questioning an opposing party or opposing witness. Yani karşı tarafı veya karşı tarafın tanığını sorgularken, çapraz sorguda sinirlenmeyin. Questioning should always be done politely and courteously. Sorgu her zaman nezaketle, nazik bir biçimde yapılmalıdır. And similarly, therefore, don't argue with a witness. Ve çok önemli, basit ama önemli, bir tanıkla hiçbir zaman tartışmayın. If you argue with a witness, you risk losing your credibility as an advocate. Yani siz eğer tanıkla tartışma içine girerseniz, bir avukat olarak sizin güvenilirliğiniz de tehlikeye girecektir. Now, I don't know if there are any car enthusiasts in the audience, but if so, what car is this? Yani arabalara özellikle düşkün kimse var mı bilmiyorum bu odada ama varsa arabanın ne olduğunu söyleyebilirim. Mustang? No. Similar, it was the British equivalent called a Ford Capri. Korkatlıymış. I wasn't expecting to use it. So, the reason why I have this is because, again, of the acronym, the abbreviation, CAPRI. Yani aslında şeyden, bunu biliyor musunuz sormak istemedim. Capri, genel bir akronim kullanacağız. Capri. Evet. Yes. So the C, this is about how you manage somebody whose evidence is different to what they have previously said. Yani burada daha önce söylediğinden farklı bir şeyin ortaya çıktığı durumda bu durumu nasıl yönlendirmemiz gerektiği, nasıl yönetmemiz gerektiği, yani bir kişinin daha önce verdiği ifadeden farklı bir durumu olduğu tanıkla belgeyle ortaya çıktığında o süreci nasıl yönetmemiz gerektiği Capri akronimiyle. So it stands for confirm, accept, confirm, accept, reduce, ring fence, inconsistency. So confirm, accept, reduce, ring fence. Burada İngilizcesinden yani onaylayın, kabul edin, üretin, dikkat çekin ve tutarsızlığı vurgulayın herhalde. Tutarsızlık bu şeylerin baş harfleri. So let me just explain how it would work. Let's imagine that previously the witness has said that they saw a red car, but in the hearing they say it was a blue car. Yani örneğin daha önceki bir aşamada kırmızı bir araba olduğunu söylediği kayıt altına geçmiş olan bir kişi, karşı taraf veya tanık, daha sonra duruşma esnasında arabanın mavi olduğunu ifade etti. You first will get them to confirm what they have just said, that they saw a blue car. Öncelikle ilk yapmanız gereken o anda ne söylediğini onaylatmaktır. Yani mavi bir araba gördüğünüzü söylüyorsunuz, öyle mi? Diyerek. Then you get them to accept that previously they gave different information or other information before. Bu onayı aldıktan sonra kabul etme dediğiniz safa,
o kişiye daha önce aynı konuda farklı ifadeleri vermediğini sorup o ifadenin, önceki ifadenin farklı olduğunu kabul ettirmelisiniz. Then you produce that earlier information. Ve daha sonra da bu önceki bilgiyi sunmanız gerekir, göstermeniz gerekir. And then you ring fence it. You get them to agree that when they gave that earlier account of the red car, things were fresher in their memory than now. Evet. Daha sonra da bunun mesela o önceki safhada gördüğünde işte kırmızı olduğunu örneğin ifade ettiği arabayı gördüğü zamanki hafızasının daha taze, yani olaya ilişkin hatırasının daha taze, bilgilerinin daha gerçekleşmiş olan olaya zaman itibariyle daha yakın olduğunu gösterip çerçeveleyin. And then you show the inconsistency. Previously they said it was a red car, not a blue car. Ve ardından da buradaki tutarsızlığı ortaya koyun. Bu az önce sunduklarımıza rağmen öyle demiştiniz, ancak şu anda böyle diyorsunuz diyerek tutarsızlığı belirtin. Always remember that when you're asking a witness for the opposing party, things could go wrong. Things could go badly wrong for you, much more than it could go well for them. Yani şunu hiçbir zaman unutmayın, çapraz sorgu, bir tanığı sorgularken işler sizin için çok kötü gidebilir. Yani karşı taraf için ihtimalinden de fazladır sizin için işlerin kötü gitmesi ihtimali. Many lawyers have grown up with movies, legal movies, like Tom Cruise in A Few Good Men. You know this film? Yani mesela Tom Cruise'un oynadığı birkaç yazan A Few Good Men filmi vardı. Pek çok avukat bu gibi yargıya ilişkin filmleri izleyerek büyümüştür. And the point about this is that if you are expecting that by your questioning the witness will fall apart and agree with what you're saying, this is good for movies, not for real life. Yani eğer şeyi umuyorsanız, siz diyelim ki işte aynı o filmlerdeki gibi çok iyi bir sorgulama yapacaksınız, ondan sonra da tanık da dayanamayacak, orada açılacak, dağılacak, sonra da sizin istediğiniz gibi bir ifade verecek gibi bir düşünceniz varsa, bu filmlerde çok işe yarayan bir sahne olmasına rağmen gerçek hayatta böyle olmuyor. In English we have the expression horses for courses. This means you must adapt to the person, the judge you're before. Yani İngilizce'de yani işe göre at diye bir ifade var. Burada ifade edilen şey yani daha önceden ölçüp biçip tartıp anladığın şeyi kişiye ona uygun olan görevi, sorumluluğu ver. You must adapt. Good lawyers know the law. Great lawyers know the judge. Yani mutlaka duruma göre adaptasyon yeteneğimizi geliştirmemiz gerekiyor. Şunu unutmayınız ki iyi avukatlar hukuku bilir, en iyi avukatlar hakimi tanır. Ama bunu tabii tanır derken beklentileri ona göre There's no judge, yes, I understand that. If you make a mistake, if you make a mistake as a lawyer, admit it and admit it as soon as possible. Bir hata yaptıysanız bunu kabul edin ve yani mümkün olan en erken safhada kabul edin. Never try to excuse or cover up what you've done. Yani bir hata yaptığınızda onun için bahane üretmeyin, hele kapatmaya hiç çalışmayın. And when you're trying to persuade somebody, don't forget about what you might think are trivial points of information. Yeah, trivial. Yeah. So, again, so trivial points of information. So, for example, don't just focus about the car, but the blue car. So, something you might think is irrelevant, actually is important to persuade someone. Yani burada insanları ikna ederken detayların önemli olması gerekiyor. Bizim yani genel ve geniş olarak konuşmak yerine vurguladığımız şeye hakimiyetimizi ve konuyu da bildiğimizi göstermek için mümkün olan detayı da beraberinde sunacak şekilde örneğin bir araba diye değil de mavi bir araba diye vermemiz gerekiyor. Çünkü karşıdakinin
ikna olmasında onun payı olabileceğini unutmamamız gerekiyor. A witness who simply says, I was punched, won't be as believed as somebody who says, I was punched in my left eye by their right fist. Yani mesela diyelim ki tanık kürsüsünde bir kişi var ve dedi ki, beni yumrukladılar. Bu kişinin inandırıcılığı, karşımdaki adam sağ eliyle beni sol yüzümün üstünden yumrukladı diyen kişi kadar olmayacaktır. Never assume that simply because there hasn't been any evidence of a point that the decision maker isn't thinking about it. Yani hiçbir zaman varsaymamamız gereken bir konu var. Bir konu hakkında delil yoksa bu karar vericinin kafasında da böyledir diye düşünmemize kesinlikle yer olmamalı. Yani bir konu hakkında delil olmaması hakimin o konuda bir şey düşünmediği anlamına gelmez. When you haven't explained something, the decision maker will want to try to explain it for themselves. Eğer siz bir şeyi açıklamazsanız, bir noktayı boş bırakırsanız, hakim onu kafasında doldurur, o konuyu kendi kendine açıklamaya çalışır. So, this picture, it may not be clear, this is a glass mountain and boots covered in oil. Tabii şu anda ne olduğu tam anlaşılmıyor olabilir. Bu gördüğümüz bir cam dağı, öbür taraftaki ise yağlanmış bir ayakkabı, yağ bulanmış bir ayakkabı. And this is because of what an American judge says, which is that arguing with a bad reputation is like climbing a glass mountain in shoes covered with oil. Neden bu iki fotoğrafı koydum? Çünkü bir Amerikalı hakimin ünlü bir sözü var. Kötü yüne sahip bir avukatın karşısındakini ikna etmeye çalışması, avukatın değil kişinin, yani avukatı denetliğinin, kötü yüne sahip birisinin karşısındakini iknaya çalışması, yağ bulanmış çizmelerle camdan bir dağa tırmanmaya benzer. So your reputation as a lawyer is invaluable. Yani bir avukat olarak sizin ününüz, tanınırlığınız vazgeçilmez değerlidir. Once you have a bad reputation, you have a very difficult time. Yani eğer kendinize kötü bir ün kazanmışsanız artık bundan sonrası için her şey çok zor olacaktır. These photographs identify two simple but crucial rules. Bu iki fotoğrafta iki çok basit ama çok önemli kuralları ifade ediyor. Never underestimate your opponent. Hiçbir zaman karşı tarafı, rakibinizi küçümsemeyin. It is a photograph of a picture of a mouse with a hammer as the cat is coming towards you. Mesela burada gene çok iyi görünmüyor olabilir diye köşede gelen kedi, bu taraftan görüyorsunuz gölgesini, öbür tarafta bekleyen farenin elinde ise kocaman bir tokmak var. Aldı mı? Altta bir şey yok. Altta var. The second one is about emphasizing you should never be late for court or a meeting. Diğeri ise gene çok önemli, basit ama çok önemli bir konu. Hiçbir zaman geç kalmayın. Ne toplantılarınıza, ne duruşmaya hiçbir zaman geç kalmayın. Now, in terms of, again, reading, some of you might be familiar with The Art of War by Sun Tzu. Yani Sun Tzu'yu duyanlarınız olabilir, savaş taktikleri uzmanı. You may well have tactics, but you need strategy. Taktikleriniz olabilir ama stratejiye ihtiyacınız var. And in terms of this, when you are constructing an argument for anything, you need to be aware of what's called the rhetorical triangle. Oh, sorry. Alttaki söz kaldı da atlamayalım diye. Yani bir stratejiniz olmadan uyguladığınız taktikler yenilmeden önce, yenildikten önce çıkaracağınız gürültüdür diyor Sun Tzu. O yüzden de mutlaka taktik sahibi olacaksak önce stratejimiz olacak, sonra bu taktikleri yapacağız. So if you haven't read The Art of War, I recommend it. Savaş sanatı kitabını okumadıysanız öneririm Sun Tzu. Hey, we're coming to a close, so Çok az kaldı. only a few more slides. If you aren't familiar with it, you should be familiar with the rhetorical triangle.
Ve burada da bu retorik üçgeni, yani üç ayağı da diyebiliriz. Hakkında da bir şey yapmamız lazım. İkna ve kurma üstünde bilgi sahibi olmamız lazım. All arguments should have three elements to them. Bir argümanı sürüyorsak mutlaka üç yüzü veya üç ayağı olmalı. Logos or logic, Logos, mantık, pathos or emotion, patos veya duygular and ethos, your credibility. ve etos, yani sizin inandırıcılığınız anlamında burada. So if any one of those is missing, your argument will not be as strong as it could have been if you had that element as well. Yani bu üçlünün olduğu durumda, üçünün birden var olduğu durumda hem sizin inandırıcılığınız, hem duygular, hem de mantık argümanınız tam anlamıyla ikna edici hale gelebilir. Eğer bunlardan birisi eksikse argümanınızın da eksik olduğunu unutmayın. Similarly, all of your arguments should be both valid and sound. Ve tüm çıkarımlarınız mutlaka hem geçerli hem mantıklı olmak zorunda. I don't have time now to explain the difference, but if you don't know what the difference is between a valid and an invalid, or a sound or an unsound argument, you need to. Yani burada şu anda felsefesine gelecek vaktimiz yok ama bu argümanlar da geçerli ve geçersiz, işte dayanaklı ve tutarlı ya da tutarsızın ayrımını bilmiyorsanız lütfen bu konuya eğilip bilmeniz gerekir. A rhetorical device that is very important is the rule of three. Ve gene böyle bir retorik anlamda kullanabileceğimiz çok önemli bir şey de üçün gücüdür. For some reason, things that come in threes are more believable, more memorable than if it is just two or more than three. Yani neden olduğunu bilmiyoruz ama üçlü halinde gelen şeyler daha inandırıcı, daha hafızada kalıcı, yani ikili ya da dörtlü, beşli fazla sayıda ya da daha az olan şeylere göre üçlü olanlar daha güçlü. So whenever you are trying to convince somebody, have always three reasons for why you should win. Yani birisini ikna etmek için kendinizi hazırlarken en az 3 sebebiniz olmasına dikkat edin. 3 sebep sunduğunuzda ikna etme ihtimaliniz daha fazla olacak. I mentioned earlier about quotes. I particularly like a quote to illustrate points. This quote comes from Sir Arthur Conan Doyle, the writer of Sherlock Holmes. Daha önce size alıntılardan ve alıntıların gücünden bahsetmiştim. Şimdi kullanacağım alıntı Sir Conan Doyle, yani Sherlock Holmes'un yazarından. And this quote is, "There is nothing more deceptive than an obvious fact." Ve bu alıntı şu şekilde: apaçık, gerçek olan bir olgudan daha yanıltıcı hiçbir şey yoktur. Now, we're going to finish with one final little exercise. And as lawyers, what we don't know enough about but should know more about is psychology. Bitirirken küçük bir şey yapmak istiyorum. Biz avukatların getirip bilmediği ama daha iyi öğrenmesi gereken bir alan var. O nedir dersiniz? Psikoloji. I'm going to show all of you a short piece of footage. What I want you to do is to watch it and count the number of times players dressed in white pass the basketball. Şimdi bir çeşit dikkat şeyi olarak sizden şunu rica ediyorum. Lütfen dikkatle izleyin. Beyazlı oyunculara kaç defa topun geldiğini, yani basketbol oynarken beyaz olanlarda kaç defa olacak top saymaya çalışın, sayabilecek misiniz? So I'm going to pause it, and when I paused it, I want you to think how many times you counted, and then I want you to shout out to Musa the number of times you counted. Bitirdikten sonra ben dolduracağım ve kaç olduğunu söylemenizi isteyeceğim. O şeye de yani tabii ki bana söyleyin. Bir tane de çevireyim. Kaç defa beyazlı oyuncularda top?
Does anybody have any questions about what I'm asking you to do? Yani anlaşılmayan bir şey var mı? Beyaz sertçi mi, beyaz forma mı? Beyaz forma. Tamam. White, I just said white. So they'll be dressed in a white shirt or a white t-shirt, and they will only pass amongst themselves. Beyaz tişörtlü, yani beyaz üniformalı So oyunculardan. focus on the people dressed with a white top on. Yani istediğimiz şey üstünde beyaz tişört olan odağın olması. Kaç defa geliyor, doğru sayı yapabilecek. Any other questions Başka bir şey var about the mı? process? No? Okay. Sorry. Bu arada ben isterseniz soruları yazayım. Soru sormak isteyen varsa çeviri şey olsun diye. Evet. Şimdi aralar konuştuk, meslektaşım şeyi sordu, dedi ki yani en son hakim kovulalı 400 yıl olmuş, orası tamam ama avukatlar ne zaman, en son avukat ne zaman kovulmuş, avukatları kovuyorlar mı diye. Evet, avukatların kovulması nasıl oluyor? Tabii şeyi de hatırlıyorum, yani bu high court ve üstü hakimlerden bahsediyor. Daha alt düzeydeki, mesela yemekte şeyden bahsetmişti, bir hakim poz vermiş elinde otomatik silahla ve meslekten atılmış. Dolayısıyla high court ve üstü hakimlerin atılması. Buyurun. Taraflardan herhangi birinin isteğiyle jüriden birkaç kişinin değişme olanağı vardı. Çünkü şeytan avukatı birbiriyle değişiyorlar. Doğru. Orada taraflara bildiğim kadarıyla seçerken hak veriyorlar da sonrasında bana çok güzel bir soru. Var mı başka merak ettiğiniz çevrede bakımda? Orada şey aralığının var, hatta bizde bu vekalet ücretinin tam olarak uygulanması İngiltere'deki uygulamadan öğrendiğimiz bir şey. Çünkü İngiltere'de önce avukatlara tam vekalet ücreti vermemişler, ama bunun nasıl olumsuz etkisi olmuş. Right, so hopefully it's going to work. Count how many times the players wearing white passports. Evet, şimdi tekrar dikkatimiz dağıldı pardon. Beyaz kıyafetli kişiler topu kaç kere tutuyor sayabilecek misiniz? Buyurun.
Okay. Shout out. 16. 17. 14. 15. 24. Okay. So, any different between 14, 15, 16, 17, 24? So, I can. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı bu noktada? This you can watch online, so you can watch it lots of times, so I can tell you objectively what the correct answer is. Yani bunu online olarak açıp izleyebilirsiniz. O yüzden de kaç tane olduğunu size söyleyebilirim ya da siz de YouTube'dan bunu açıp izleyebilirsiniz. So, the correct answer is... Doğru cevap 15. Now, there is... Now, some of you are wanting to argue about that number. Yani 15 doğru mu değil mi konusunda tabii tartışmak istiyorsunuz. Onu fark ettim. That is cognitive dissonance. Yani bu işte kognitif disonans dediğimiz şey, yani o bilişsel düzensizlik dediğimiz şey tam olarak bu. But there is a second question. Ama bir ikinci soru var. Did you see the gorilla? Gorili gördünüz mü? Now, please be honest. Put your hand up. No, put your hand up if you did not see the gorilla. Gorili görmeyenler You did not see the gorilla. Hand up. Look around. Okay? Now, I'm going to play the video. I'm going to carry on playing the video. Watch. Bir daha izler misiniz? Gorili görecek misiniz? Why didn't you see the gorilla? Why didn't you see the gorilla? Peki gorili neden görmediniz sizce? You didn't see the gorilla because of confirmation bias. Yani görmemenize sebep olan şey de o onaylama tuzağı, konfirmasyon tuzağı dediğimiz şey. I told you to focus on the people dressed in white. Ben size beyazlılara odaklanın dedim. The more task-orientated you are, the more that you would filter out anything that wasn't white. Yani ne kadar odaklanırsanız belirli bir göreve ya da belirli bir şeyi bulmaya ne kadar odaklı olarak bakarsanız o kadar oradaki diğer gerçekleri kaçırmaya kaçırma imkanınızı arttırmış olursunuz. Now, hands up any of you that think that the second clip that I showed you was different to the first clip. Peki ilk gördüğünüz kliple ikincisi aynı değil. Birincisinde goril yoktu, ikincisinde birincisi aynı değil diye düşünen var mı? Yeah? Cognitive dissonance. Cognitive dissonance. Evet. Because you cannot believe that you would miss somebody coming on in a gorilla suit. Yani orada arada bir gorili kaçırmış olma ihtimaliniz yok. O yüzden de bunu kabul etmeniz de mümkün değil. I did this exercise with 36 judges from High Court to tribunal judges in England. Yani ben bunu İngiltere'de 36 hakimle de yaptım ve yüksek mahkemeden de divanlardan da hakimlerin olduğu farklı düzeylerde 36 hakim. 28 out of the 36 did not see the gorilla. 36'dan 28'i gorili görmedi. Because they are very good at focusing. Çünkü hakimler o belirli konuya odaklanmanı çok iyi. So, what it is the distinction between what these guys,
people who wrote this book have done this test thousands of times. Bu kitabı yazan kişiler bu testi binlerce kere yaptı ve burada yani iyi ya da kötü diye değil. And generally 50% of people see the gorilla, 50% of people don't. Yani insanların %50'si bunu görüyor, %50'si görmüyor. It depends if you are somebody who looks at things generally or if you're somebody who goes to the detail. Yani bu şunu gösteriyor, siz olaylara genel olarak bakan bir kişi misiniz yoksa detaylara dikkat eden bir kişi misiniz? Bunu gösteriyor. So very few people both get the right number of passes and see the person in the gorilla suit. Yani çok az sayıda kişi bunu fark ettiği halde tam sayıyı da doğru olarak görebiliyor, ona görebiliyor. So, as I say, psychology is important. This is a book I recommend. Yani bu yüzden de psikoloji öğrendiğim için bu kitabı da size tavsiye ediyorum. Görünmez duruyor. So, I finished. That's absolutely fine. So I was going to say, if you have been, thank you for listening because I don't make any assumptions. Yani hiçbir şeyde varsayım yapmamak gerektiğini söyledim. O yüzden de eğer dinlediyseniz size teşekkür ederim. Üç sorumuz var. Birincisi, en son yüksek mahkeme hakimi 400 yıl önce çıkarılmış avukatlarda durum nedir? İkincisi, jüriyi taraflar görevden alabiliyor mu? Pardon, 4 sorumuz var. Arabuluculukla ilgili bir diğer soru, yani arabulucular avukatlar dışında kişiler olabiliyor mu ve Queen's Counsel denilen kişilerin görevi nedir? First of all, you mentioned that it has been 400 years that the Parliament seconded judge. How about lawyers? What is the number of this Parliament and what's the procedure for that? Let me just deal with it because otherwise I won't remember them. So, for lawyers, they have a separate disciplinary process. Avukatlar için tabii ki ayrı bir disiplin süreci var. So it is dealt with by a disciplinary body, whether you are a barrister or solicitor. Yani baristırların ve solistırların ayrı disiplin mekanizmaları söz konusu. And it is similar to a criminal trial with the same burden and standard of proof. Yani bir ceza yargılaması gibi şeye baktığımızda usul olarak ceza usulüne benzetebileceğimiz ispat yükümlülüğü açısından da, taraflarının açısından da avukatların disiplin süreci. So lawyers are disciplined, but not as many as, for example, for doctors, because for doctors the standard of proof is lower, it is on the balance of probabilities. Ve tabii ki avukatlar da ceza alıyorlar, meslekten çıkarılıyor ama söz gelimi doktorlarda bu çok daha fazla. Çünkü doktorlarınki daha hukuk mahkemesine benziyor. Olasılık ihtimalleri devreye giriyor. Oysa avukatlarınkinde daha ceza mahkemesi gibi suçluluğu net olarak ortaya konması lazım. About the jury, does the parties have the right to remove someone from the jury in selection or after during the trial, as we've seen? Yeah. It used to be in the past that advocates could ask for jurors not to participate, as it still happens in America. Amerika'da hala var bu ama İngiltere'de eskiden öyleymiş, artık öyle değil. Tarafların jüri üyelerini bu kişinin ayrılmasını istiyorum deme hakkı yok. Artık İngiltere'de, Amerika'da var sadece. But essentially, no, the only basis for somebody not being on a jury is if anybody in court knows them or if they do something wrong during the trial. Yani kısaca cevap, hayır, taraflar şey yapamaz, jüriden birisini çıkaramaz. Yargılama esnasında bu ancak o esnada böyle bir yargılama etkileyecek bir şey gerçekleştirmesi, yapması gereken bir şey yapması durumunda söz konusu olabilir. So, for example, if a juror posts something on social media about the trial, when they have been told not to say anything about it with anyone, that would be a basis for removing them. Yani diyelim ki bir üyesi yargılama başlamadan önce gizlilik konusunda uyarıldıkları halde sosyal medyada bir gönderi yaptı ve gerçekleşen yargılamayla ilgili bir şey söyledi. Bu örneğin onun görevden alınmasını gerektiren bir sebeptir.
Third question, what mediators? What is the situation of the mediation? Are you using this working system? And in Turkey, it is reserved for lawyers only. Is it like that, or other professions can become mediators? So yes, mediation is growing as an industry. Evet, yani arabuluculuk büyüyen bir sektör. It is largely lawyers, but it doesn't have to be lawyers who are mediators. Arabulucuların avukat olması zorunda değil, ama arabulucuların büyük çoğunluğu avukat. In England and Wales, judges must retire if they're a man at 70, a woman 75. Burada hakimler, İngiltere legallerde male 70, Yep. erkekler 70, kadınlar 75 yaşına ulaştığında yaş haddinden emekli olmak zorunda İngiliz hakimler. And many retired judges then become mediators. Ve emekli hakimlerin en çok tercih ettiği iş arabuluculuk. And do mediation all around the world. Ve sadece İngiltere'de değil, dünya çapında da arabuluculuk yapıyorlar emekli İngiliz hakimler. In some areas of law, before the case can go to a trial in the court, there has to have been mediation. Ve bazı alanlarda zorunlu arabuluculuk da var. Yani dava açmadan önce arabulucuya gitme bir dava şartı. And of course, the police counsel. Yes. Who is the Okay. So, QC stands for Queen's Counsel, but there have been many more KCs, which stands for King's Counsel. Şimdi Güneş Bey sordu, Police Counsel kimdir, tam olarak ne işi, hangi fonksiyonu yerine getirir bu şeyin içerisinde diye. Tabii yani kraliçenin danışmanı diye Türkçe'ye doğrudan çevirirsek kullanabilen bir şey. Rezide aynı zamanda kralın da danışmanı olmuştur çok sayıda diye vurguladı. Counsel means advisor. Yani counsel danışman demek. And essentially they were the trusted advisors of the monarch, the king or queen. Yani kralın veya kraliçenin güvenilir danışmanlarıydı bu kişiler bir zamanlar. Now it is a mark of prestige that you are a very, very good lawyer. Şu anda ise QC ibaresini QC ibaresi sizin çok iyi bir avukat olduğunuzu gösteren bir prestij ibaresidir. Whilst most Queen's Counsel are barristers, there are some solicitor Queen's Counsel. Büyük çoğunluğu kraliçenin danışmanı diye çevirebileceğimiz QC ibaresini kullanma hakkı olanların büyük çoğunluğu baristırdır. Ama bazı solicitorlar da bu ibareyi taşıma hakkı kazanmıştır. They are more commonly known as silks, and that is because they wear silk garments. Yani genel olarak uzunca kraliçenin danışmanı demek yerine daha çok bunlara ipekliler bilir. Çünkü bunların cübbeleri ipeklerdir. And those they do have to pay for by themselves. Kendileri almak zorunda. And the cost just to apply to be a Queen's Counsel is £3,000 just to submit your application. Yani Queen's Counsel olmak istediğinizde başvurunuzu verdiğinizdeki harç 3.000 pound'dır, 3.000 sterlin. Sadece başvurduğunuzda ödediğiniz tutardır. So I have a friend who has applied 3 times, has not got it each of those times. Yoksa benim bir arkadaşım 3 kere başvurdu ve alamadı. He's not paying anymore. Başvurmak istemiyor. So how is the selection? So the selection is you have to fill in a form, and essentially you have to give them examples of your work, and you get references from judges. So who decides? So no, there is a committee that decides. The committee decides. The Queen has nothing to do with it. Yani kraliçenin ilgisi yok. Kraliçenin seçiyordu da kraliçenin komite ilgisi yok. Bir seçici komite var. Buraya başvuruyorsunuz. Oraya işte referanslarınızı, daha önce yaptığınız işte başarılarınızı vesaire sunup bu ünvanı taşımaya hak sahibi olduğunu söylüyorsunuz ve bu komite onaylarsa taşıyabiliyorsunuz. So
So it has no difference. It's just a mark of seniority. Yani bu reklam yasağını falan aykırı mı? So there is no management. Yep. Hayır. Tam tersine işte bir prestij göstergesi. There is a QC, a Queen's Counsel, who has the website, the best criminal QC in Britain. Mesela tabii şey de geniş. Şeyde İngiltere'nin en iyi QC'si, Queen Counsel'ı diye bir web sayfası olan bir şey biliyorum dedi. Yani bu şey olarak kullanabiliyor, kullandığı gibi reklamda bu şekilde kullanılıyor. Peki o şey amaçlardı, I'm not sure how much the individual things cost, but I think it's between, to buy everything you need, because they need a different wig, they need waistcoat, etc. I think it's between £5,000 and £10,000. Yani o takım halinde sadece çok iyi bilmiyorum ama yani onu mesela şeyde veriyor falan 5 ila 10 bin pound arası bir maliyeti olacak. But if you are a QC, you can charge more. You're allowed to charge more for your work. Ama tarifeniz de değişiyor. Sizin daha fazla fatura kesmeye yasal olarak da hakkınız var. Sizin uyguladığınız tarife farklı. Buyurun. Hukuk yargılamasında ve ceza yargılamasında delillerin nasıl elde edildiğiyle çok ilgililer mi, yoksa hukuka aykırı olsa bile o deliller kullanılabilir mi? Hakimler mi çok ilgili olan? Yoksa sistem mi? Sistem ve hakimler. Judges or the system in general, are they interested in the collection of evidence? In certain ways, they are putting an effort of saying that how to collect this evidence or using any forgery evidence. Okay. In a trial, the judge is very passive. Yargılama hakim çok basit. If in a criminal trial there is a question as to how evidence was gathered, it would be for the defence to make that investigation and challenge of the prosecution. Burada mesela büyük çoğunlukla tabii iddia makamı olur ama büyük çoğunlukla savunma o delilin nasıl toplandığına ilişkin bir iddia ortaya atıyorsa ona ilişkin araştırmasını da sunmak zorunda. So the judge's role is to decide if this argument is raised, is it a valid argument, and if so, what the consequence of that misbehaviour, that mishandling should be. Yani bu durumda hakim kendisine sadece bu delilin yasak delil olduğu iddiası değil, onun dayanağıyla birlikte sunulduğunda karar verecektir ve hatta o yasak delilin toplanmasına ilişkin cezai ya da yaptırıma da ayrıca karar verebilir. Ama bunun şeyiyle beraber yani geçerli bir argüman olup olmadığı ve destekleniyor olup olmadığını tarafçı sunuluyor olması gerekir. Peki biz buna ilişkin bir şey söyleyeceğim. Bu savcının bu bilgilere ulaşılabildiği kadar avukatların da yetkisi var mı? Hani bizim... So in our system, prosecutors have much more power to reach any evidence and lawyers are limited. So in your system, usually do they have this kind of power in their hand to reach those evidence or whatever necessary, like the prosecution? Yeah. So defence lawyers don't have the same powers or same resources as prosecution. Yani savunma avukatları savcılığın sahip olduğu kaynaklara da yetkiye de sahip değil. But good defence lawyers will do their own investigations. Ama iyi savunma avukatları kendi araştırmalarını yapmakta. So, to give an example, I was defending somebody accused of a murder. Mesela ben bir cinayetle suçlanan bir kişinin avukatıydım. And I went and spoke to a number of witnesses who were not spoken to by the police and brought them to court to speak on my client's behalf. Mesela polis tarafından sorgulanmamış, dikkate alınmamış tanıklar vardı. Gittim onlarla konuştum ve mahkemeye getirdim ifade vermeleri için. Because again, just as with everybody, the police, the prosecution can fall foul of confirmation bias. Yani herkes olduğu gibi hakimler, öyle olduğu gibi savcılar ve polis confirmation bias denilen onaylama tuzağına düşebilir.
and they are busy. So when they think they've got enough evidence, they leave it and focus on the next case. Tabii ki çok da meşguller. Dolayısıyla kendi düşüncelerini kanıtlayacak düzeyde şeyi topladıklarında artık o işi bırakıp diğer dosyalara dönebilirler. İngiltere'deki icra hukuku ve haciz uygulaması hakkında kısaca bahsedelim. Well, essentially, there are different ways that it can be enforced. We have what are called bailiffs in the UK. These are private people who will go to somebody's house and remove items. Tabii farklı yöntemler var ama çok özetleştiğimiz zaman bir bailiff Türkçe'de bir başlık ama burada anlamlı olmayacak. Bu Amerikan filmlerinde şeylere gidip de arananları yakalayanlar vardır ya, onlar da aynı şey kullanılıyor. Özel kişiler, tıpkı bir çeşit özel dedektif gibi özel görevliler, yetkilendirilmiş kişiler gidip borç tahsili yapabilirler. Or in some instances, you can have what's called an attachment of earnings. So essentially, your employer is told, rather than paying you all of your money, a proportion of the money each month must go to the court. Yani aynı şekilde işverene yazıldığında işveren artık size ödeyeceği tutarın belli bir kısmını doğrudan doğruya borç için icraya göndermekte sorumludur. Ödemelerle ilgili avukatlar bol ödeme konusunu konuşuyorlar. Mesela bunlarla ilgili özel sigorta kuruluşları vesaire de var. Lawyers, you speak directly your fees, you negotiate it directly with your client, or do you get generally from insurance companies or something? So whoever is going to be paying the fees, before you start to do any work, you are required to agree what your fees are going to be. Either you agree a fixed amount or you agree an hourly rate, and if you agree an hourly rate, you must constantly update them throughout the case in terms of what the costs are. Generally, the client is told, this is how much it is, and you either pay or not. Soru şeydi, müvekkillerle bir ücret pazarlığı konuşması yapılıyor mu, yoksa daha çok sigorta şirketleri vesaire mi ödüyor diye. Yani her ikisi de olsa da her kim yapacaksa onunla saatlik bir ücret üstünde mi çalışılacak, yoksa belirli bir sabit bir ücret, fix bir ücret mi? Bu konuda bilgi verilir diye ben de üstüne soruyorum. Yani bir pazarlık şeyi var mı diye. Yani hayır dedi. Yani bu işin ücreti bu kadardır ya da saatlik ücreti bu kadardır. Yani ondan sonra kabul eder ya da gider. Gerçekten bu güzel sunum için Avukat Cuthbert'e çok teşekkür ediyorum. Tercümeleri de bizi gerçekten bizim hukuk sistemimizde de güzel yorumlarıyla anlattığı için de çok teşekkür ediyorum. Tabii siz katılımcılarımız için, meslektaşlarım ve meslektaş adaylarıma da çok teşekkür ediyorum. Tabii Güneş Gülsel'e, Sayın Güneş Gülsel'e de bu imkanı tanıdığı ve yaptığı için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bir de teşekkür hak eden bizim baromuzun görünmez kahramanları var. Ercan, Volkan, Özlem Hanım. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Bir pratik konumuz olacak. Ve ondan sonra bir fotoğraf çektirmek istiyoruz. Benden daha hızlı anladı ya.
Bence öyle geçtim. Böyle çıkmış. Şuradan çek. Ben de böyle gelip Evet. arkadaşlar Onu söylüyorum. Herkes bu kadar kalabalık kalkamaz. Hayır. Böyle şöyle çeksin. tamam mı? Şurası yok. Erkan bu tarafı kaşıyor.